Merhaba. Geldim, buradayım. Gene bir pazar. Gene Vertiyosa hello. Gündem yoğun. Gündem bayağı yoğun. Instagram'da takip ediyor musunuz beni? Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur neden gündem bu kadar yoğun dediğimi. Zaten Türkiye'desiniz, zaten biliyorsunuzdur. Neler oldu ya bu bir haftada? Taylor Swift düğününden tut Deniz Göktaş'a. Of. Ne kadar çok şey oldu ya. Notlarımı açayım bari, unutmayayım ya. Gerçekten 1000 tane şey oldu ha. Yeni diziler geldi. Aynen öyle Vertiyozecim. Tam olarak bu. Tam olarak buradayız. Gündem çok dolu ve ben de çok doluyum ve sadece bir yayın boyunca Deniz Göktaş konuşabilirim. 3 saat konuşurum ya. Üç saat falan konuşabilirim. Taylor Swift düğününden tutun. Enola Holmes izledik. İzledim. İzlediniz mi bilmiyorum. 3. filmi çıktı. 50 de izleyeceğim. Bakalım, ikisinin de videosu gelecek diye umuyorum. Ama önce House of the Dragon'ın videosu gelecek. Buna şimdiden söz verebilirim. House of the Dragon ilk 3 bölüm inceleme videosu gelecek bu hafta. 3. bölüm izler izlemez ben hemen çekeceğim. Çünkü House of Dragon'ın gerçekten 3. sezonunda büyük yükseğim. Çok büyük yükseğim. Sahnelerine falan, yani 2. bölümde çok favori sahnelerim falan var, yani inanılmaz. 2. sezondan sonra favori sahnem diye bir şey olacağını artık düşünmemeye başlamıştım ki. O ne bölümdü ya öyle. Gerçekten çok güzel gidiyor. Umarım bozmazlar ya. Hadi chat bekliyorum. Ne yaptınız bir hafta? Anlatın. İlk nereden başlayalım istersiniz? İlk neyden konuşmaya başlayalım sohbetimize? Biliyorsunuz bu yayınlar tamamen sizin istediğiniz şekilde ilerliyor. Chat'te yazıp sohbet etmemiz gerekiyor. O yüzden konuları, sıraları, hepsine siz karar veriyorsunuz. Full random yayınlar bunlar. İlk hangi konudan başlayalım istersiniz? Bu arada Instagram'dan, TikTok'tan takip ederseniz beni çok sevinirim. Baştan söyleyeyim. Videolarımı seviyorsanız abone olup, beğeni atıp, yorum atıp, etkileşim verip destek olursanız daha da beni mutlu edersiniz. Bugün bayağı bir doluyuz ya. Chat az ama. İzleyen çok, chat az. Arkadaşlar normalden chatte bekliyorum asıl. Benim nerede Meridi Kill tatlı cadım nerede ya? Chat'e fix kolam tabii ki. Chat olmazsa bu yayınlar bir hiç arkadaşlar. O yüzden chat'e yazmanızı bekliyorum. İlk hangi konudan konuşmaya başlayalım? Nereden girelim konuya? Bu arada Enola Holmes'u izlediniz mi? 3. şeyine. Ya Vertiyozacığım, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Şimdi kısa konu özetlerini geçeyim. Taylor Swift evlendi. Ve yani inanılmaz bir düğün. Yani
çok güzel olduğu söyleniyor düğünün ama hiçbir fotoğraf yok. Çünkü bayağı telefonlar yasaklıymış. Bayağı FBI düğünü gibi bir düğün yapmışlar. Ve orada da çok dedikodu var. Buradan başlayalım mı? Ay orada ne dedikodular var. Ryan Reynolds'a Black Lively gelmemiş falan. Bu arada fotoğraf bulmaya çalıştım. Asla bulamıyorum. Gördüğünüz fotoğrafların çoğu büyük ihtimalle AI'dır, yapay zekadır. Çünkü yasaklı yani. Telefon yasağı var. Mış düğünde. Ayşe Çetin, hay canım, hoş geldin. Hoş geldin. Taylor Swift düğününden başladık konuşmaya. Taylor Swift'in işte düğünde mesela ne giydi, ne yaptı hiçbir fikrimi göremiyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Ama işte en büyük dedikodu Black Lively ve Ryan Reynolds'ın olmamasıymış. En böyle konuşulan dedikodulardan biri. Galiba bu son olaylardan sonra Mary Ball hoş geldin. Asıl küçük Sabrina'mız hoş geldin. Taylor Swift düğünü demiştin, onu konuşuyoruz. Mary the Ball. Hiçbir fotoğraf yok Mary. Hiçbir fotoğraf yok. Hiç bulamadım. Böyle bir şey olamaz. 2026 yılında nasıl oluyor da hiç sızmaz? Bu nasıl bir PR? Bu nasıl bir düğün? Bu nasıl bir ekip? Ya inanılmazlar ya. 2026 yılında nasıl olur da gerçekten hiçbir fotoğraf, ne düğün, ne giysi hiçbir şey yok. Sadece Selena Gomez'in kendi kıyafetini gördüm. Çok da şık geldi bana. Böyle çok böyle sade, güzel bir kıyafet. Çok seviyorum. Böyle hem sade hem de güzel düğünde giyinen insanlar bana çok saygılı geliyor ya. Niye bilmiyorum. Böyle çok abartı giyinen insanlar çok antipatik. Çok güzel giyinmiş o da. Böyle şık, sade falan. Bir tek onu gördüm. Ay işte şeyden bahsediyorduk. Black Lively falan Taylor'ın mürvetini görene kadar saçım beyazladı. Çok doğru. Ve bu Black Lively'nin asıl gelmemesinin sebebi biliyorsunuz Justin Baldoni ile olan olaylarda Taylor Swift'in adı geçiyordu ve Taylor Swift'i işte benim ejderhalarım onlar falan gibi çok böyle sanki elinde kullandığı bir silah gibi falan tasvir ediyordu. O yüzden herhalde ne? Bir dakika Mary the Ball. Evet bir dakika Mary the Ball geldi. Hemen Hollywood dedikoducuma bağlanacağım. Evet ben de onu diyorum. Hiçbir şey resmen sızdırılmadı. Böyle bir şey nasıl olabiliyor ya? Gerçekten inanılmaz bir şey. Ve bütün Square Garden nerede yapılmıştı? Bir SM şeydi adı. Madison Square Garden'da yapılmış. Ve bütün her yer kapatılmış Dua Lipa gibi. Yani bütün trafik falan felç olmuş. Öyle söylüyorlar. Zaten telefonlar yasakmış falan. Ne kadar garip değil mi? Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Sizce bu PR mı? Bence PR. Yani bu da bir reklam. O belgeselin reklamını yapıyorlar aslında. Taylor Swift belgeselinin reklamını hiçbir yerden sızıntı yapmayarak şimdiden merak unsuruyla yapmaya başlamışlar. Bildiğim belgeselin PR'ı şu dakikadan başlamış. İnanılmaz. Taylor Swift'in ya inanılmaz bir PR ekibi var. Her seferinde beni çok şaşırtmayı becerebiliyorlar. Bir de nikahı kıyan da Adam Sandler'mış galiba. Öyle bir şey duydum. Belgesel büyük ihtimal gerçekten hani böyle cafcaflı bir belgesel olacak. Adam Sandler'lar falan. Adam Sandler ne alaka abi? Çok iyi ya. İzlerim. Hemen izlerim. Bence çok net. Bence ben Taylor Swift değil ki bu sadece zaten Mary the Ball ya. Taylor Swift'in bütün ekibinin Taylor Swift artık bir markanın adı. Yani o artık bir kişiden çok bir marka ve markanın altında çalışan milyonlarca kişi var ve onların hepsi artık bu marka adına çalıştığı için bir kişi
olarak düşünmememiz de gerekiyor galiba. Sen de haklısın yani. Yani PR ve para her şey. Bu marka için herkes elinden geleni yapıyor. Yani o yüzden ben okeyim ya. Ay evet, o spekülasyonlar ama bu gerçek değilmiş. Yani gerçekliği bir şeyde bir spekülasyon. Gerçekten de benim adıma şarkı yazamaz gibi bir madde koydurdum mu? Koydurmadım mı? Ben kesin diyemiyorum. Çünkü kesin kaynaklı değil bildiğim kadarıyla. Ama çok komik. Çok komik abi. Benim adıma şarkı yazamaz. Düşünsenize, evleniyorsunuz ve şartlarınızdan biri benim adıma şarkı yazamaz. Abi çok komik değil mi? Yazsın abi, yazsın, bırak yazsın ya. Şanlısın. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizce bu sözleşmeler, bilmiyorum ya, çok mantıklı geliyor ama ben yengeç burcuyum arkadaşlar. Yengeç burcuyum. Çok mantıklı geliyor ama aynı zamanda o bütün büyüyü, o sevgi, aşk büyüsünü o kadar bozan. Bence bunları onlar yapmıyorlardır. Ben ona inanıyorum. Avukatları ve bu insanların yani haberi bile belki böyle çok özetlenerek geçiyorlardır diye düşünüyorum. Ya ben yani Taylor ve Travis'in böyle birbirleri karşılıklı oturup bu sözleşmeyi yaptıklarına inanmak istemiyorum ya. Yani daha çok avukatları yapıyordur. Onlara özet geçiyorlardır ve bunu büyük bir deal değil bu falan gibi düşünüp hızlıca geçiyorlardır üstünden diye düşünüyorum genelde. Çünkü başka türlü abi evlendin, ortaklık gibi, anlatabiliyor muyum? O aşkı, sevgi, duyguyu yaşayamazsın ya. Bu kadar hani, ya Mary Dibble, seni yerim. I love you canım. Ya Travis'im ya. Ya işte ya, Big Boy. Gerçekten Big Boy'ların duygusallığı ya. Of. Bak ben de duygulandım. Abi ben duygulanan birini görünce de, ya görmesem duysam bile duygulanabileceğim bir insanım ya. Üf. Ay bu yengeçlik. Kahrül bir şey ya bu yengeçlik. Bilmiyorum ben. Ay. Bir şey yaptım zannettim. Bir de Taylor öğretmenin gece için konuşma yapmış. O gece Ne? Bunu bilmiyordum. Bu gerçek mi? Bilmiyordum. Ay böyle bir şey varsa ay oturup ağlarsın. Aa, ölmüş mü? Benim hemen ölmüş mü? Mary Dibola soruyorum yalnız benim magazinle bağlantım Mary. Sizce Taylor'dan yeni albüm gelir mi bu arada? Yoksa tamamen şeye mi odaklanır? Dolma mı yapraktan mı? Bak ne? Bekar Murisi'de. Bu böyle sorulara arada bayılıyorum. Karşım yaprak sarması. O kadar olayla alakam yok. Hayır, Travis oyuncu, futbolcu. Oyuncu, player deyince kafama oyuncu geldi. Oyuncu değil. Yaprak sarma karşıma, yaprak sarmacıyım. Bekar yaz. Bekamurisiz. Yaprak sarması. Ya oha. Çok üzücü ya. Siz yapar mıydınız böyle bir düğün? Bu kadar ünlü olsaydınız, gerçekten soruyorum chat cevapla. Çok kişilik, yani böyle 1000 kişilik, 10.000 kişilik bir düğün mü yapardınız? Çok büyük bir düğün mü yapardınız? Yoksa böyle gerçekten küçük, aile arasında, bu kadar ünlü olsaydınız ama. Bu kadar ünlü olsaydınız ne yapardınız? Bir de kimleri davet edeceksin? O kadar çok ünlü var ki yani, mesela hangisini davet edeceksin, anladın mı?
Soruyorum chat cevapla. Büyük düğün mü yapardın, küçük düğün mü? Küçük düğün ne ya? Küçük böyle bir kutlama mı yapardın? Hayır bak hep küçükten yanayım ya. O kadar kişi tanımıyorum dedin. Hayır Vertiyozacığım hayal. Imagination. O kadar ünlü olsan. Ben her şekilde o kadar ünlü olmasam da her şekilde ben küçük. Böyle sorular bana çok... Abi konuyla ne alaka? Bir soruda benden künefe mi yeşil sarma baklava mı? Ha. Künefe. Bayılıyorum böyle sorulara. Hiçbir alakası yok Taylor Swift'le. Bir Vertice ve yine tanımıyorum derin. Kocaeli Derince'den selamlar. Ay çok enteresan. Evet merhabalar. Hoş geldin Sercan. Derince çok soruluyor bana. Derince hani Derince'de misin? Derin benim adım Derince. Öyle çok zeki bir buluşla adını bunu koydum. Ay ya Miley Cyrus aşkım ya çok seviyorum Miley Cyrus'ı. Yani son yaptığı böyle Disney'le falan işte çok bayılmam ama. Ay Mary the Ball onlar da yani ay o onlamadı bu bunlamadı. Zenginsiniz abi. Çok üzüldüm. Aman her şey iptal olmuş. Hiç üzülmedim biliyor musun? Zaten yani dünya kadar para kazanıyorlar. Dünya kadar para kazanıp bir de üstüne üstlük düğünlerinden de para kazanıyorlar. Keşke azıcık drama olsun. Daha fazla drama olsaydı. Ay ay. Spider-Man'in falan şeylerini burada oldu biliyor musunuz? Londra'da full Spider-Man'in benim arkadaşım davet edildi. Ay canım bir tanem Manalya'cığım davet edildi. Cosplay yapıp götürülüyor ve arkadaşım çok güzel kostümler yapabiliyor. Bayılıyorum. Yani inanılmaz yetenekli bir kız. Ve o davet edildi, o da gitti ve benim Snapchat full Tom Holland ve Zendaya arkadaşlar. Özelden bana gelen arkadaşımdan Tom Holland ve Zendaya videoları var. İnanabiliyor musunuz? Uf ya premierine falan bir şekilde beni bulun davet edin ya. Cosplay yapmıyorum ama arkadaşım yakından Tom Holland'ı gördü. İnanılmaz bir şey Zendaya'yı falan. Öf ben de premier olsa ne kadar mutlu olurdum var ya. Zendaya ben bir kişilik anlamda Tom Holland ve Zendaya çift olarak bana bir şey hissiyatı veriyorlar. Ya annem babam olsun istiyorum onların. Anlatabiliyor muyum? O kadar safe, o kadar güvenli bir enerjileri var ki. Katara mı Tof mu? Tof. Katara, yok Katara'yı da çok severim. Yeni Katara figürüm gelecek arkadaşlar. Tof figürüm geldi. Katara figürüm de gelecek. Böyle büyük bir tane Katara figürü aldım. Böyle saçları açık ve savaşırken bir halinin figürü var onu alacağım. Katara'yı da çok severim. Ayıramam. İkisi de çocuğum gibi. Zendaya MC olan ben artık orada değilim ya. Aman ben herkesin MC'yi kendisine boş verin arkadaşlar. Bunların hepsi alternatif MC. Öyle düşünün. Salın boş verin. Ben Tom Holland'ın Spider-Man'i benim en sevdiğim Spider-Man üçlemesi. Yani bundan sonra gelecek olanlar da. Ben Tom Holland'ın Spider-Man'i çok seviyorum. En bütçeli olan da o. En çok üstüne projelendirilip yapılan da o. Rina hoş geldin. Hello. Toby. Ay Toby kalbimizde bir yeri var Toby'nin. Çünkü benim ilk izlediğim Spider-Man, zaten hepimizin ilk izlediği Spider-Man, yok onun öncesi de vardı. Çok 1990'lar 80'lerde falan da vardı. Ama yani benim yaşıma göre ilk izlediğim fantastik film, süper kahraman filmi falan. O yüzden yeri ayrı ama objektif baktığımda ben Tom Holland'cıyım ya.
The Odyssey'de ne oldu biliyor musunuz? The Odyssey'de premier mesela influencer'lara yani içerik üreticilerine kapatmışlar. Sadece eleştirmenler gelebilecekmiş. İçerik üreticileri izleyemeyecekmiş falan. Öyle şeyler söylüyorlar. Love you, love you, love you. Aa Rina, neden iyi değilsin kuzum? Anlat. Burada biz bizeyiz. Odyssey rezalet olacak. Niye ya? Niye öyle düşünüyorsun Bekar Murusit'te? Ben de bu arada çok hevesliyim. Çünkü Yunan mitolojisine bayılırım ama o çok koyu tonlar beni bir tık sıktı. Bu kadar koyu oluyor olması. Yunan mitolojisi deyince akla daha cafcaflı tonlar, renkler ve palet gelir ya. Biraz da anlıyorum. Nolan her zaman ilk düşünenden farklı bir şey yapmak istiyor ama bilemiyorum. Yani Odyssey bilmiyorum ya. Yunan mitolojisi deyince benim aklıma gerçekten biraz daha cafcaflı, daha renkli tonlarda işler geliyor ya. Keşke öyle olsa ama bilmiyorum, şimdi filmi izlemeden de konuşmak olmaz. Nolan'ın son zamanlarda ya benim en sevdiğim Nolan filmleri ben çok severim yani. Prestige'den Memento'dan işte Inception falan ben çok severim ama Tenet falan sevmemiştim. Batman'e de Batman çok sevmiştim ya. Batman değil. Pardon, son Batman geldi aklıma. Batman de çok çok iyiydi zaten, en iyi Batman. Ama sonu Tenet'i falan beğenmemiştim ben. O yüzden umarım güzel olur da beğeniriz, severiz. Böyle çıktığımızda çok konuşmak. Yani Nolan'ın filmlerinde olay çok konuşmak ve tartışmak ya. Son filmlerinde bunu yapamıyor gibiydi sanki. Umarım öyle olur. Rinacığım, burada şimdi senin konuştukların çok ağır şeyler, çok gerçekten zorlayıcı şeyler. Allah sabır versin karşım. Bir şekilde gerçekten umarım hak eden hak ettiğini alır. Ne diyeyim ya, şimdi burada sinirleneceğim. Sinirlenmek istemiyorum. DM'den gel, Instagram'dan gel ve orada dertleşiriz. Burada malzeme yapmayalım seni. Buradan ondan ekmek çıkarmayalım. Bizim de bir haysiyetimiz olsun. Benim yani. Ya ben işte istiyorum. Keşke yani Nolan'ın o tartışma ortamı yaratma mevzusu umarım olur gene. Çünkü yani benim en sevdiğim şeydir arkadaşlar. Bir filmden çıkalım ve sen farklı bir şey söyle, ben başka bir şey söyleyeyim. İkimiz de tartışalım yani hani. Ve ikimiz de diğerini haklı da bulsun falan. Bu tip tartışma ortamlarını yaratıyor olması filmler, dizilerin benim en sevdiğim şey. Rinacığım, canım benim, sen çok güçlü bir insansın. Burada bunu konuşabilecek, dile getirebilecek kadar özgüvenli ve güçlü bir insansın. Ben eminim bu da geçecek bir şekilde ve sen güçlü durdukça, sen kendi haklarını savundukça bir şekilde ayakta duracaksın, ben eminim. Bütün mutluluklar, güzellikler seni bulsun. Gerçekten çok 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 içten diliyorum. Çok içten diliyorum bunu. Yani sessiz kalmamak galiba bu konuda en trik nokta ve sen buna başlamışsın bile. O yüzden çok hayranlık uyandırıcı bir insansın. İyi yayınlar. Hoş geldin. Berk ya. Hoş geldin Berk'cığım. Ne haber? Kanks, ne haber?
Belki hiç beklediğim kadar Avatar konuşulmuyor bile ya. Çok garip biliyor musun? Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada bile doğru düzgün konuşulmuyor Avatar sana o video. Çok da olay oldu ülkede. O yüzden de olabilir de. Bana nefret yorumları falan geldi belki. Yani bana değil de diziyi sevmediklerine dair. Çünkü böyle herkes sinirli projeye. Animasyonu izleyenler daha da sinirli. Animasyon izlemeyenler de sinirli falan. Bence galiba bizim ilk sezonda o şey gitti biliyor musunuz? Avatar Sona ve Bükücü'nün live action'da. İlk sezonda o bütün ümidimizi alıp çöpe attıkları için. Merhaba abla, ismin ne? Derin Mehmet, hoş geldin. Kardeşim, ismim Derin. Evet, bu yayın daha fazla gelen var bu arada. Bu yayın bayağı daha fazla gelen var. Yayınlar inşallah böyle çoğaldıkça çoğalır, artar. Like, beğeni atıp kanalı abone olmayı, Instagram'dan, TikTok'tan Derin Universe adıyla takip etmeyi unutmayın lütfen. Benim de o nefret duymuyorum da artık. O nefret duyanlara da garip geliyor tabii işte. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama Dünya Kupası'na o kadar Mehmet bana sorulamayacak bir soru ki hiç bilmiyorum. Sıfırım bu konuda ablam. Havalar nasıl? Havalar insani boyuta geldi Meriç'im. Burada Londra'da arkadaşlar hava geçen hafta 35 dereceydi ve yani gerçekten yaklaştık ölüm çizgisine bence. Yani şakasız çok sıcaktı. Şu anda öyle değil. Şu an Allah'tan 20 derece falan hava. Gene böyle havasızlık falan var. Ama ya şükür ben arkadaşlar tez yazdığım için yeni gelenler size kendimi söyleyeyim. Ben Londra'da yüksek lisans yapıyorum. Bu yüzden tez yazıyorum şu anda. Tez yazdığım için Allah'tan çok fazla toplu taşımaya bilmiyorum şu sıra. Yani çok fazla işim dışarıda değil, evde işlerim var. Yani yazmak, tez yazmak vesaire hep evde olduğu için daha kolay gidiyor. Ama sıcakta burası toplu taşıma, otobüsler falan böyle bir şey olamaz. Mehmet sen karşım tahmin et. Tahmin et. Yaz chat'e. Gündem konuşacaktık arkadaşlar. Ben birazcık gündeme gireyim mi? Ben çünkü biraz bunu konuşmak istiyorum. Ya biraz gündemi konuşalım Allah aşkına. Bir insanın şaka yüzünden tutuklu yargılanması. Mehmet Akif Gonca. Ay 19 yaşındasın mı? Hayır Mehmet 19 yaşında değilim. Vallahi 19 yaşında arkadaşlar teyitli bunu buraya koyarım. Teyitli bir biçim. Ya ben hep gerçekten inanılmaz mutluyum. Böyle şeyler gelince çok mutlu oluyorum. Hayır 26 yaşındayım Mehmet. 26 yaşındayım. Küçük kız Ay, küçük kız problemleri ben. Abo. Harika bir tepki. Harika bir tepki. Ben de böyleydim. Geçen hafta girdim bir de. Geçen hafta bugün 26'ma girdim Mehmet. Teşekkür ederim. Böyle beni küçük gören herkes kalbimde bambaşka bir yeri var. Bilmiyorum arkadaşlar ben 25'ten sonra triplendim. X-Men'in o yeni animasyonu geldi. İzlemedim. Nasıl? Bekar Mursi. Senin de nickname'in ne kadar zor kardeşim. Nasıl? İzleyeceğim. İzlemedim daha. Bu hafta tezle uğraştım. Çok fazla bir şey izleyemedim. Sadece film izleyebildim. O da Enola Holmes'u izledim.
Bayağı iyi mi? Ay ben çok seviyorum animasyonları, o yüzden özellikle X-Men'in bütün X-Men'in ben animasyonlarını filmlerinden daha çok severim. Filmleri First Class dışında bir de bir filmi daha var. Adını şu an karıştırırım diye söylemiyorum. Ama en sevdiğim First Class dışında animasyonları daha çok seviyorum ben X-Men'in. Bence harika animasyonlar. Ay Ajda Pekkan bir çocuğun fotoğrafı vardı, hatırladın mı? Ne o bilmiyorum. Bayağı iyi demiş. Tamamdır, izleyeceğim. Bu hafta izleyeceğim. Belki videosu bile gelir mi? Gelebilir, bilmiyorum. Bakalım izleyeyim ona göre. Abla peki anime izliyor musun? Hani çok animeci değilim Mehmet. Çok animeci değilim ben. Bir ara çok kafayı taktım. Ama arkamda da göreceğiniz üzere çok anime yoktur. Ben genelde animasyon bile az ve öz seviyorum. Bu aralar çok acayip derecede dizilerden, filmlerden zaten kanala çok az video atmaya başladım. Ama daha fazla video gelecek. Yani biraz fazla ara verdim son videomla bir önceki video arasında. Çünkü çok fazla bir şey izleyemedim. Hem izleyemedim hem de izlediklerim gerçekten çok bir video çekecek kadar hype'lı değildim. Ama şimdi Ella çekmeyi düşünüyorum Prime Video'da. Legally Blonde'un prequel serisi çıktı. El'i izleyeceğim. El'e çekmeyi düşünüyorum. House of the Dragon dediğim gibi ilk 3 bölümünün incelemesi gelecek. İlk 3 bölümünün incelemesi hem 3. bölüm izlemeyi bekliyorum hem de şu anda kitabı tekrardan bir bakayım dedim. Detayları unuttum, neler var. Çünkü çok şey unuttum. Mehmetciğim böyle sorular bilmiyorum. Cevap. Özel hayat soruları. Kendimi çok şey hissettim. Çok özel hayatta gibi sorulara cevap vermiyorum. Ama Vox Machine de çok iyi demiş Bekar Morris'te. Anime mi? Ya, ha. Ya kitap finali Bekar Morris. Kitap finali bence kitap finali yani kitap finali bilmiyorum. Kitap finali çok çarpıcı değil mi ya? Acayip çarpıcı değil mi? Geek Vakti hoş geldin. Hello. Benim gene içerik üretici arkadaşlarımı görünce hype'lanırım. Ay Mary the Bold izledin mi? Biraz cringe tarafı var ama minik. Çok minik. O cringe'lik değil. Cringe'liği kabul etmiyorum. Off campus için cringe'liği kabul etmiyorum. Gençlerin olduğu şeyler otomatikman cringe'miş gibi geliyor bize. Bu algılar yüzünden. Algılara gelmeyin arkadaşlarım. Aslında güzel. Çok güzel bir dizi bence. Ben bayılıyorum Off Campus'e. Ya bak bunu biraz konuşalım mı? Finali kitap finali olmasın. Olmasın mı acaba? Çünkü final çok çarpıcı. Arkadaşlar spoiler'dır bu arada. Bir şey söylersem ağzımdan çıkarsa kusura bakmayın. Kitap fanları burada küfür edeceğim. Böyle öyle bir şey yaparlarsa kitap fanları var ya bitirir yani en küçük detayda bile kitap çok fanı olan insanlar celalleniyor. Ben kitaplarını seviyorum ama kitaplarını unuttum. Tamam mı? Ben sadece büyük detayları hatırlıyorum. Küçük detayları değil, yani büyük olayları hatırlıyorum. Ölümleri hatırlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela finali hatırlıyorum falan. Ama çok böyle yalayıp yutmuş insanlar için House of Dragon, Game of Thrones falan finalini değiştireceklerini zannetmiyorum ya. Squid Game'in birinci sezonunu izledim. Sonrasını izlemedim. Biraz sıkıldım ben Mehmet.
Martin de gıcık adam ya. Martin artık yazmıyor diye biliyorum. Çünkü Martin şey demiş, George R. R. Martin, yani dizi için konuşuyorum. Artık benim kitabımı yapmıyorlar. Benim kitabımı işlemiyorlar demiş 3. sezon için. Ki bence 3. sezon 2. sezondan daha iyi. Bence şu anda yani ilk 2 bölüm müthiş gidiyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Derin. Rinacığım, eğer romantik, bak şimdi sana hemen söylüyorum, romantizm seviyorsan, gençler seviyorsan, arkadaşlıklar seviyorsan ve daha böyle gerçekten main girl, böyle kendini gerçekten empati kurabilecek ve hani çok akıcı kitaplar, çok çıtır çerez kitaplar, uzunluğuna bakma, kesin okursun. Çünkü hepsi arkadaş ortamında falan geçiyor ve edebi bir acayip bir dil yok yani. O yüzden çok basit çıtır çerezli kitaplar, kesin okursun, bitirirsin. Hiç merak etme. Ve kafan dağılır, biliyor musun? Çok iyi gelir. Çok safe, böyle seni güvende hissettirecek bir alan oluşturacağını da düşünüyorum aynı zamanda. İyi gelebilir. Öneriyorum yani, okursun, bitirirsin. Siyahların tarafındayım. Bak geçen yayında bir yeşilci vardı. Keşke burada niye yoktun? Niye burada yoktun da beni desteklemedin? Karşım. Geçen bir yeşilci vardı ve beni gömdü çıkardı. Çünkü ben kavga edemediğim için ve detayları hatırlamadığım için kaldım. Kitapla aynı olursa ya bence çok çarpıcı olur bu arada. Ağzımdan çıkıyordu. Bu arada arkadaşlar söyleyeceğim. Mutlu son ister miyiz? Ben istemem. Ben Game of Thrones evreninde de, House of Dragon evreninde de, yani bu evrende mutlu son istemem. Yani bu benim düşüncem. Ya ejderhalara bir şey olduğunda ben ölüyor. Ya ben gerçekten canım acıyor. 1. bölümde Jason işte denize düşmesi, ben var ya oradaki Vermax mıydı? Neydi ya, bir dakika. Adı neydi Jason? Vermax mı? Vermax mı? O muydu ya? Yanlış hatırlıyorsam zaten. Ağlayacaktım onun o çığlıklarında. Allah'ım. Ve bence final çok çarpıcı olacağına eminim ve zaten dizi siyahları destekliyor arkadaşlar. Bak 2. bölümde olan şeylerden sonra dizinin siyahçı olduğunu anlıyorsun. 2. bölümde ben bunu videoda konuşuruz. Caraxes Daemon uyumu zaten yani kitabın abi onlar zaten ne derler ona? Ne derler ya? Birbirlerinin akıllarını okuyorlar. Benim bütün şeyim gitti bu yayın. Arkadaki oyuncakları göstersene, inceler misin? Mehmet, arkadaki oyuncaklar için bir video çekebilirim. Ekstradan video çekip yayınlayabilirim. Eğer istiyorsanız chat'e yaz. Ekstra videosu gelir. Küçük kız derin mi? Mere dur bakıyorum. Her şey aynı anda oldu. Bir saniye, bu yayın beni şımartıyorsunuz. Harika. Evet ya, Allah kahretmeye ya. Üf. Mary sus. Evet. Arkadaşlar böyle DM'den, Instagram'dan beni takip edip bana orada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Damon ve Aemond finali efsane akibinde tam bilmiyor. Det olduğu ya o dedik işte, zaten tarih kitabı ya arkadaşlar, Ateş ve Kan. O yüzden ben George R. R. Martin'in bu tarihin hep başka insanlar tarafından anlatılmasını, alt metni bizim hani zaten İngiltere'den esinlendi ya George R. R. Martin bu dünyayı kurarken. Bu savaşta da, tarihte de, genel anlamda hepimizin tarihe bakış açısı herkesin bambaşka aslında. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyorsun. Ve hayatını
sanki kendi doğrun oymuş gibi ilerletiyorsun falan. Yani çok bu alt metni çok seviyorum ya. Bu özellikle Ateş ve Kan'da bir savaş çıktığında, iç savaş çıktığında o iç savaştan kurtulan aslında kimse olmuyor. Bunun biraz göstergesi ya kitapta. Yani savaşın kazananı yok hiçbir zaman. Ama kaybedeni %90 halk oluyor. Bu alt metini çok seviyorum. Gelsin ben isterim. Mehmet gelecek, gelir bakarız. Zaman bulursam. Bir de arkadaki bütün figürler aşırı çoğaldı. Arkadaşlar bakar mısınız şuraya ya? Çok fazla oldu. Gerçekten bir video gelebilir. DM'den yazın bana hatırlatın. Bir de Damon ve Aemond'un finali benim yani bir tık Aemond'u bence çok bir tık bozdular gibi geliyor bana. Bu son bölümde, 2. bölümde Alicent'la olan sahnesi falan beni bu anne temasını çok gereksiz işliyorlarmış gibi geliyor. Tamam biz Game of Thrones'u böyle şok edici sahneler, şok edici olaylar, çok çarpıcı sahnelerle biliyoruz ama bu o değil yani. Bunun bir katkısı yok. Evet ya. Yani bilmiyorum. Ben oralar tabii hikayeye bir katkısı olmadığı için sevmiyorum ya. Evet. Kustuk ya. Bir hafta kustum. Mary the Ball. Ne diyorsun aşko? Prens William hediye olarak Travis Scott kanalında. Arkadaşlar Prens William'ın bana gelmesi yok mu? Şurada duruyormuş. Düşünsene. Ay üf. Çok büyük bir kanal oluyormuşum Londra'da, tamam mı? Hayal kuruyoruz şimdi. Ben acayip büyük bir kanalım. Siz buradasınız hep beraber. Büyümüşüz, daha fazla insanız ve Prens William falan geliyor. Ama ben konuşamam ki. Ne diyeceğim? Ne konuşacağım mesela? Beyaz İngilizler olarak dünyayı nokta. Ne zamandır Mary the Ball? Ben son 1 senedir Londra'dayım. Ben öncesinde Fransa'da yaşıyordum. Ben 5 sene, evet 5 sene Fransa'da okudum. Üniversiteyi Fransa'da okudum. 5 sene Fransa'daydım. Sonra buraya geldim. Hoş geldin paşam diyeceksin. Gel çiğ köfte yapayım kurban diyeceksin. İkisinde de yaşadım işte. Yani Londra'daydım. Bu soru banaysa. Fransa'daydım. Fransa'da üniversite okudum. Üniversiteyi Fransa'da okudum. Buraya geldim. Son 6 yıldır falan 6-7 yıldır hatta gidip geliyorum. 6 yıl. 7. yıla gireceğim. Türkiye'ye gidip geliyorum genelde. Hayatım biraz göçebe hayatı. Fransa'dan mezun olduktan sonra üniversiteden Londra'da burada yüksek lisans eğitimi almaya başladım. O da bitiyor inşallah. Final tezimi yazıyorum. Yeni gelenler için bunları açıklamak gerekiyor tabii. Şu anda yüksek lisans tezimi yazıyorum. Vereceğim inşallah, mezun olacağım yüksek lisanstan. Belki ileride bile düşünüyorum aslında. Doktora falan yapmayı bile düşünebilirim, bilmiyorum. Tamamen notlarıma bağlı. Bakalım. Ay Mary'cim teşekkür ederim. Hayat bu şekilde ilerletti. Ama yani hem şanslı bir ailede doğmak, ailem sağ olsun bana her şekilde destek oluyorlar bu konularda. Şükürler olsun. Ben de kullanıyorum bana verilen bu şansı aslında. Geek Vakti TR'ye geldiğimde o kadar çok istediğim insan var ki birlikte video çekmek istedim. Bunlardan biri de sensin ya. Keşke.
Ama Geek Vakti biz neden kendimizi sınırlıyoruz ya? Sınırlar yok. FaceTime var, internet var, online var. Bu Spider-Man çıktığında Geek Vakti ilk seninle konuşacağım. Sana hemen geleceğim video çekiyor muyuz diye. Spider-Man çıkar çıkmaz. İzler izlemez. Hemen sana yazacağım. Meridibol seni yerim ya. Senin bu güzel duaların. İşte Spider-Man çıksın. Yaparız. Hot'ta da konuşun. Hot'ta. Benim bir şeyim. House of the Dragon videosu yani bir konuşma videosundan çok ben direkt inceleme videosu çekeceğim. Konuşma sohbet için bilmiyorum ne olur. Zaman bulabilirsem. Benimle alakalı problemler bu arada. Biliyorum ki Geek Vakti falan o kadar... Videomuzu izlediniz mi arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Bakın DC mi Marvel mı diye bir videomuz var kanalda. Gidin izleyin. Geek Vakti'ni Instagram'dan da takip edin. Bütün Marvel DC haberlerini hemen alırsınız. Ben arkadaşlarımın burada hemen reklamını yaparım arkadaşlar. Hiç çekinmem. Toksik ilişkilerde görmek isterdim. O kadar toksik ilişkilerde ben o kadar iyi anlaşırız ki. Aslı her mesaja cevap veren çok tatlı bir insan. Onunla mesajlaşırken de o kadar safe hissediyorum ki ve kendisiyle de konuştum. Ama galiba online konuk olmuyorlar diye biliyorum. Online konuk olmuyorlar sanırım. Çünkü yani olsalar da olumlu bir cevap gelirdi büyük ihtimalle. Çok tatlılar, çok isterdim. Çok da iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Benim de dilimin kemiği yok. İki bacının da yok. Hep beraber. Oradan arkadaşlar Deniz Göktaş'ın yanına ay yok diyorum, şaka yapıyorum. Mary o duadan ben de isterim. Mary senden dua istekleri var. Mary'nin cadılıktan ermişliğe hızlı geçiş. Farkında mısın? Lewis Hamilton. Rinacığım. Bu dua hepimizden sana gelsin karşım. Bacım. En güzelleri seni bulsun. En güzelleri. Her şeyin en güzeli. Çok gerçekten içten diliyorum. Bak burada ağlayacağım. Ben yengecim arkadaşlar. Bak bunu yayınlarda her seferinde söyleyeceğim. Tamam mı? Ben yengecim. Ya için temiz çünkü Meridibol'cum. İçin temiz karşım. House of the Dragon için konuk almak çok istediğim insan var. Ama işte konuk şeyim kendimi programlayamıyorum. Arkadaşlar toksik ilişkileri siz atın o zaman. Bunu DM'den bu yayını paylaşın ve bacılarıma buradan bir pushlayın. Zorbalayın ya derinle yapın diye. Çünkü ben mail attım bu arada, biliyor musunuz? Daha bu YouTube kanalı açıldı ilk zamanlar. Çünkü bayılıyorum ikisinin sohbetine ve kanala gelseler harika sohbet edeceğini düşündüm ikili. Mail attım ama galiba görmediler ya da görseler de büyük ihtimalle online çok sıcak bakmıyor olabilirler. Bilmiyorum artık ama çok tatlı insanlar bence. Siz yazın. Pushlayın arkadaşlarım. Pushlayın. Push.
Benim yemek arkadaşım onlar. Yani full onları izliyorum. Onlar, Berke. Bir canlı yayın neden olmasın mesela toksik ilişkilerle. Ben var ya of, açılırsam başıma bela. Sadece kendime de değil. Üf. Sadece bu. Başka bir şeyler. Ayran mı şalgam mı? Ayran. Ayran. Tabii ben her konuya hızlıca adapte olalım. Ay bir şey söyleyeceğim. Hadi konuşalım artık ne olur. Ben 1 saat geçiyor. Deniz Göktaş olayını konuşmak istiyorum. İzlediniz mi? Instagram'dan beni takip edenler bilir. Ben videoyu koydu 4 saat içinde izledim. O zaman 30.000 izleniyordu. Şu anda yani o zaman izlediğimde 30.000'di izlenmesi ve şu anda günde 10 milyona çıkmış izlenmesi. Ve ben kendisini takip ederken ben diyeceğim onu, ben keşfettim gibi konuşmak istiyorum. Yani yatırımımı erken yaptım. Bunu yani erkenden aldım o arsayı. Hep altını çizmek istiyorum. Müthiş bir komedyen bence. Müthiş. Videosu stand-up'ını izlediniz mi arkadaşlarım? Ya Beka, evet çok güldüm. Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar zeki bir adam ki. Bu arada Instagram kanalından da takip edin. Kanala katılın. Çünkü orada fikirlerimi de daha rahat bir şekilde konuşuyorum. Burada da konuşurum bu arada. Ama bu süreç boyunca Deniz Göktaş'a baktığımda şunu fark ediyorum. O kadar zeki bir adam ki bütün bir süreci bilerek çok hazmetmiş ve ne olacağını planlamış, görmüş, ne olabileceğini, ne tepki alabileceğini ve o sakinlikle çok güzel ilerletiyor ve ona rağmen yapmış bu gösteriyi. Bu sonuçları göze alarak ve bilerek, emin olarak yapıyor. Yani bu daha da bence saygı duyulası bir şey. Medcezir konuşanlar. Medcezir olayı çok başka. Ona da geliriz. Normalde Ender aldatmıyor. Orijinalinde öyle bir şey yok arkadaşlar, biliyor musunuz? OC'de de yok. Medcezir'de normalde de yoktu. Bir anda eklediler falan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aynı yerdeyim Mary Ball. Şöyle bir noktadayım. Arkadaşlar gerçekten zaten bu arada fark ettiyseniz, hepiniz fark etmişsinizdir eminim. Deniz Göktaş kendi gösterisinde 15 dakika boyunca aydınlıktan bahsediyor ve aydınlıktan bahsederken şuna dalga geçiyor. Ben bir stand-up gösterisiyle bedavadan aydın olacağımı düşündüm. Hani başıma işler gelir, ülke toplum beni işte kalkını protesto eder falan. Şu anda olan şeyleri, olacak şeyleri gösterisine koymuş. Çünkü gerçekten de bir stand-up gösterisiyle kimseyi bu mizah yapıyor, şaka yapıyor ve şaka bence insanları, zıt kutuptaki insanları bile birbirine yaklaştıran bir şey ki orada aslında herkesle dalga geçiyor. Muhalif kesim olarak nitelendirilen kesimle de dalga geçiyor. Diyor ki yani o dalgıçlar bölümü yani tamamen gerçekten bir şaplaktır, yani siz de ön yargılısınız diye büyük bir aslında aynalama yapıyor orada. Ve zaten bütün bu süreci o kadar tahmin etmiş ki kendi gösterisinde zaten diyor ki yani ben bir konuşmayla, stand-upçı ile bedavadan aydın olacağımı zannediyordum ilk gösteride diyor mesela. Ki şu anda yaşadığı da bu aslında. Ben şakanın devlet eliyle cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Herhangi bir şakanın. Çünkü bunun bir sonu yok arkadaşlar. Gerçekten bir şeyci buşucu, yani o buşucu olmamıza gerek yok. Aslında bu stand-up gösterisi de biraz aslında iki kutubun birbirine ne kadar yakın olabileceğini, birbirine benzeyebileceğini, birbirinden çok da ayrı olabileceğini ama bizim dalga geçerek, birbirimize sohbet edip aslında bu konuları gerçekten önemsizleştirince birbirimizle daha kolay iletişime geçebileceğimizi gösteriyor mizah bence. Bu tip mizahlar. O yüzden değerli buluyorum. Ne olursa olsun aslında hepimiz tek bir şeye odaklansak, o da hepimizin, ülkenin iyiliği, toplumun adaletli ve huzur içerisinde yaşamasına odaklansak, aslında diğer her şeyle dalga geçebilsek, birbirimize yakınlaşıp gerçekten de toplum olarak çok daha birlik içerisinde yaşayabileceğiz. Bu gibi mizahların aslında o sınırları kaldırdığını, birbirine gülmenin o öfkeyi aldığını düşünüyorum ben açıkçası. Birbirine olan nefreti aldığını düşünüyorum. O yüzden değerli buluyorum ben. Ben değerli buluyorum. Umut bu topraklardan gitti. Ya deme öyle. Bazen gerçekten, bu arada arkadaşlar ben Business Administration diye geçiyor. İşletme yönetimi okudum ve ilk dersimizde şöyle bir şey söylemişler. Bunu bir önceki yayınlarda da büyük ihtimalle söylemiştim. Çok fazla işletme, yönetim, ekonomi, finans ve pazarlama okuduğunuzda dünyaya şuradan bakmaya başlıyorsun aslında. Türkiye'nin Türkiye olmasının sebebi gerçekten, bunu sadece okumana gerek yok tabii ki ama bende öyle bir etki yarattı. Dünya düzeni diye bir şey gerçekten var ve bunun için herkesin bütün adaletsizliklere, dünyanın her yerindeki adaletsizliklere ses çıkarmamız gerekiyor. Çünkü aslında bütün o adaletsizlikler, bütün dünyanın bir ucundaki adaletsizlik, savaş, o, bu, şu katliam aslında bizi de en çok etkileyecek olan şey. Ben bilmiyorum, bakın ben o şakaların hiçbirinde dini değerlere hatta orada dalga geçtiği şey, dalgıçlar olarak dalga geçtiği şey, solcu kesimin kendisini açık görüşlü görüp, benim oradan aldığım, şakadan aldığım açık görüşlü görüp aslında hiç de açık görüşlü değilsiniz göstermeye çalışıyor bence orada. Ama şaka dediğimiz şey biraz da böyle yani herkesin anladığı, aldığı başka bir şey, öğrendiği başka bir şey ve şaka yani. Gerçekten ben şakanın gösteri, show must go on, yani show dediğimiz şey sahnede olup ve bitmeli ve sonrasında gülersin, eğlenirsin. Ben çok güldüm arkadaşlar. Ben 1,5 saat boyunca, ben ilk gösterisinde de çok güldüm. Bu arada ben, benimle dalga geçen insanlar ya, orada mesela herkese dalga geçtiği gibi bulundu, o dalga geçtiği kesimlerden büyük ihtimalle persona olarak benim de olduklarım çok var. Benimle dalga geçmesi de çok hoşuma gidiyor mesela. Maalesef aslında çekmeyelim arkadaşlar. Hepimiz aynı şeyin, keşke aynı aslında tek bir şeyin işte peşinde koşsak. İnsani değerler, canlı, yani hayati değerler falan.
Mehmet, konu Deniz Göktaş'ın içeri alınması. Evet, beni de biraz o aslında rahatsız ediyor. Keşke o olmasak. Çünkü o aslında taraflı adalet dediğimiz şey günün birinde dönüp bize de çarpacak. Herkese çarpacak. Hepimiz aslında tek bir şeyin peşinde olsak, benim burada yani duruşum net. Ucu bucu değil de hepimiz gerçekten güzel bir ülkede yaşamayı hedeflesek her şey çözülecek aslında da, ama işte çok zor. Benim buradaki nokta, hemen kapatayım konuyu. Benim buradaki görüşüm bu. Çünkü burada şimdi nasıl bir kavga dönmesin? Kimse kimseye kavga etmesin bence de. Mary the Ball, aynen. Aynen. Aslında temelde hepimizin istekleri aynı. O da adaletli, hakkın, hukukun ve adaletin işlediği, yasaların doğru şekilde işlediği, hepimizin daha gönül rahatlığıyla yaşadığı bir ülke. Hepimizin ortak isteği bu. Diğer her şey aslında çok kişisel. Her şeyle dalga geçilebilir bence. Benim görüşüm bu arkadaşlar. Bence dalga geçebilir, rahatsız olabilirsin. İzlemezsin mesela. Bloklarsın, izlemezsin. Bir daha ona gitmezsin. Arkadaşlarınla paylaşmazsın. Bireysel olarak böyle bir tepki verebilirsin. Ama ortada kimseye bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Real hayatta yani. Ay. Ben çok güldüm. Gene söylüyorum, gene söyleyeceğim. Ben çok güldüm. Ben 1,5 saat boyunca kahkaha ata ata izledim ya. Çok iyi şakalar vardı bence. Ya son zamanlarda stand-upçılara çok gülemiyorum. Bilmiyorum niye. Benimle de ilgili olabilir. Stand-upçılarla da ilgili olabilir. Ama genel anlamda ilk defa bir stand-up gösterisine güldüm bu kadar. Son zamanlarda. Siz ne izlediniz? Chat. Biraz daha safe. Öyle Meridi Bolcum. Hemen enerjimizi yükseltelim o zaman. Pazartesi yarın. Hepimiz işe güce gideceğiz. İşimiz gücümüz var. O yüzden enerjiyi yükseltelim. Ne izlediniz? Ne yapacaksınız? Bu hafta ne izleyeceksiniz? Bu hafta izleyeceğim o kadar çok şey var ki. Meridi Bol, El'i izle. El tam senlik aşko. El'i birlikte izleyelim. Ben de bu hafta izleyeceğim. Videosu inşallah gelecek. Dünya Kupası. Evet, herkes Dünya Kupası'nı konuşuyor. Ya ben sıfırım. Ay gerçekten bu konularda sıfırım arkadaşlar. Ben maç izleyemiyorum, biliyor musunuz? Odak problemim çok olduğu için ve sabırsızlık bende aşırı düzeyde olduğu için bu tip şeyler izleyemiyorum. Niye bilmiyorum. Benim de yaratılış bu yani. benim konuşma şeklim. Ay. Dünya Kupası ne ayol? Çok güldüm. Evet Meri. Harika yazıyorsun ya. Meri, senin sadece yazımınla o kadar karakter sahibi bir yorum biçimin var ki. Seni tanıyor gibiyim.
bacım. Şakasız. Arkadaşlar Suki figürüm geldi. Onu göstereyim mi? Sadece onu göstereceğim. Çünkü Suki figürüm yeni geldi. Kırkpınar yağlı güreşlerimi. Aa, nasıl bir şey söyleyeyim? Güzel mi? Ay of, Suki'mi gösterecektim. Gelen mesaj beni koparttı ya. Allah kahretmeye Berk seni. Ne diyorsun? Çok güldüm. Harika bir hobi bu arada izlemek de. Hiç beklemiyordum. Evde vefat eden James mi varmış? Ben nasıl? Suki'mi göstereyim mi arkadaşlar size, bakın. Yeni aldım. Bunu göstereyim. Can çok böyle. Daha şeyini açmadım. Mehmet, sen istemiştin. Bir tanesini gösterdim kardeşim. Diğerleri çok uzun. Ay ay. Suki. Ay, animasyonu sen izlemedin çünkü Meridi Bol. Hatırların. Sen izlemedin. Animasyonda izle. En sevdiğim karakterdir. Hem animasyon dizide, live action dizisinde de öyle. En sevdiğim karakterlerden biri. Sokka neden Playboy? Çünkü Sokka'nın olay bu. Sokka bir kere, bu arada Sokka çok da Playboy değil aslında. 2 kişiyle bir şey yaşıyor. Suyula ve Suki ile. Hyula ve Suki ile. Ama Sokka'ya aşkım. Sokka'm da var. Sokka küçük bir figürüm var arkadaşlarım. Dur. Göstereyim mi? Göstereceğim. Çok tatlı değil mi? Abi çok tatlı değil mi? Bayılıyorum bu figüre. Aşırı tatlı. Tof da beğeniyor Sokka'yı. Ha. Ya onun nedeni Sokka'nın yakışıklı ve genç ve şey oluyor olması. O yaşlarda 13-14 yaşlarında 13-14 demeyeyim de 12 yaşlarında falan ya Tof. Sokka'da 16 yaşlarında. Tam o yaşlar, anlatabiliyor muyum? Senden büyük. Cengaver bir erkek ve yakışıklı. O yüzden bence. Bu arada animasyon filmini izlediniz mi? Bu yeni çıkan, son aylarda çıkan, geçen aylarda çıkan animasyon filmini, Avatar'ın. Onunla ilgili bir video çektim hatta ben. Film nasıl oldu vesaire. Orada mesela teoriler var. Toph'la Zuko birlikte falan diyenler var. Çok beğendim bu teoriyi. Umarım doğrudur. Tayli. Ya beğeniyor işte ama böyle yani aralarında hiçbir şey olmuyor. Çünkü komik ve eğlenceli ve yakışıklı Sokacığım. Ay Meridi Bol, işte ben Enola Holmes'u izledim hayatım. Sadece bunu izledim galiba ya. Allah kahretmeye. Başka hiçbir şey yapamadım. İzledim. Türk dizisi izledim arkadaşlar. Bu tabii ki de izlenilebilir bir şey de. Normalde çok fazla katlanamıyorum. 2 saat biraz yoruluyorum, sıkılıyorum. Ama Muhtemel Aşk'ı izledim. Bir tane romantik komedi dizi çıkmış. Onu izledim. Belki bir yaz dizileri, Türk dizilerini yapsam yapmasam bilemiyorum. Bazen yapayım diyorum, izleyip yapayım falan diyorum. Hevesleniyorum. Sonra vazgeçiyorum falan. Güzel miydi? Enola Holmes mi? Muhtemel Aşk mı? Meridi Bol. Ay hayır Beke. Buradaysan Berke. Hayır. No. Katara ve Aang arkadaşlar. Zuko ve Kataracı olmayın ne olur. Ayruh amca en efsane karakterlerden biri. En çok güldüğüm karakterlerden biri. Ya yani en de live action dizisi, Netflix dizisinde en yapamadıkları karakter. Bu kadar yapamazlar. Enola. Meridi Bolcum, Enola şöyle, ben
karakter olarak yani film üçlemesinin şeyini seviyorum. Kurgusunu seviyorum. Hikaye anlatış biçimini seviyorum. Çünkü çok karikatürize bir yerden de anlatıyor dedektif. Yani o dedektif paletini çok güzel kullanan bir film bence. Feminist bir yerden anlatıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Ama diyaloglar biraz fazla basit. Bu bir. Enola Holmes'te genel üçlemeye baktığımda. İki de Millie Bobby Brown biraz fazla yani bu gözüme battı, yapabileceğim bir şey yok. Biraz fazla sadece büyümekten kaynaklı değil, yüzünde fazla estetik olunca bende böyle bir şey oluyor. Ben mesela Nicole Kidman'a da inanamıyorum. Atıyorum şu anda Brad Pitt'e de çok inanamıyorum. Çok fazla yaşlanıp kendisine çok fazla işlem uygulayınca oyuncular benim inancım kayboluyor. Bu kadın erkek fark etmeksizin. Burada biraz fazla işlem varmış gibi geldi. O bana biraz battı. Yalan yok. Bunu söyleyeyim. Ama bence çok feminist oluyor olması benim çok hoşuma gidiyor Enola Holmes üçlemesinin. Gerçekten feminist bakıyor. Yani Millie Bobby Brown'un da helal olsun dedim. Yani gencecik, küçücük bir çocuktan genç bir kadına bu evrilişinde bu filmleri tek başına hani hem yönetmenliğini yaptı hem yapımcılığını falan yaptı. Helal olsun ya dedim. Yani destek için bile izlenir bence. Yani destek kime destekliyoruz? Bunlar zaten milyonları kazanıyorlar. O ayrı da bu yapı yani kadınların bu kadar var olmasına yapım aşamasında da destekliyorum yani. Güzel bir şey. Doktorlar başladım. Tüm haksızlığa bavuluma koyacağım yakında. Doktorlar biliyorsunuz Grey's Anatomy'den uyarlama. Ben Grey's Anatomy benim en sevdiğim dizilerden biridir Grey's Anatomy. Dönüp dönüp 6. sezon izlerim mesela. 7. sezon izlerim falan. 11 sezon izledim ben. 24. sezonuna falan girecek. Ben 11 sezon izledim. Derek ölünce ben bıraktım. Ama dönüp dönüp izlediğim bir iş. Doktorların oradan uyarlama. Ama Doktorlar dizisini hiçbir zaman çok beğenemedim. Yapamıyoruz bence uyarlamaları. Bazılarını yapabiliyoruz. Çok güzel uyarlamalar da var. Ama eski uyarlamalar güzel değil bence. Doktorlar bir tık beni yani ne? Entof olsa daha iyi. Berk ne der diyorsun? Potter Hermione. Hayır. Ana karakterleri crushlıyorsun. Şipliyorsun. Olmaz. Sanki çok büyük suçmuş gibi söylemem. Ya Meridbol bak gerçekten Grey's'e başla. Aşkım Grey's'e başla bebişim. Grey's'e başla. Bak bayılırsın. Şimdi, arkadaşlar Shonda Rhimes yazıyor. Shonda Rhimes. Harika bir melodram yazarı. Harika. Hani o kadar sürükleyici yazıyor ki her karakterlerin birbirleriyle ilişkilerine. İzle bitmez yani. Robb Stark Daenerys geldi. Ya ne kadar saçmaydı. Jon Snow'la Daenerys mesela Dibir bu kadar ünlü ve ben izlemedim biliyor musun Meridibol? Dibir çok ünlü. Emmy'leri aldı falan. Kaç sene ama ben Dibir'i izlemedim. Bir konusu çekmedi beni gibi. Ben çok büyük olayların olduğu dizileri, filmleri daha çok seviyorum anladığım kadarıyla ya. Yani büyük. Bu iyi anlamda söylemiyorum bu arada. Büyük olayların oluyor olması, daha böyle gerçekten sürekli şok etkisinde izliyor olmam benim daha çok hoşuma gidiyor. John bildiğin ayı. Çok doğru. Abi final neydi ya öyle? Bu arada bence Daenerys karakteri aslında bence Emily Clark çok iyi bir oyuncu değildi biraz. Ben Jon Snow'un da oyunculuğuna bayılmam. Daha iyi oyunculuk. Bak House of the Dragon'ın oyuncuları o kadar iyi oyuncular ki çoğu. Gerçekten çok iyi oyuncular. Game of Thrones'ta olsalardı bence çok daha iyi olurdu. Game of Thrones'ta da çok iyi oyuncular var ama
Mesela Jon Snow ve Daenerys bence, yani Emilia Clarke ve Kit Harington çok iyi oyuncular gelmiyor bana. Biraz böyle falan. Ya da belki de hikayeleri çok geçmediği için büyük ihtimalle o da olabilir. Bilmiyorum. Ama bir sonraki projelerinde falan da izlemedim. Emma Darcy arkadaşlar, Emma Darcy'nin 2. bölümdeki her o tahta oturuş var ya, roman yazılır. O kadar iyi bir oyunculuk. Hem iyi bir oyunculuk hem bence senaryosu olan anlamda o kadar ağlayarak oturması falan çok güzel tercihler. Bayıldım. Bayıldım yani. Kesin Emmy alacak bence. Almalı. Çok net almalı. Evet, tiyatro kökenli ve bence yani efsane. Çok iyi. Çok iyi oynamış kadın. Her ödülü hak ediyor. Çok net. Zaten Emma Darcy'nin Rhaenyra'sını da alacağım. Ay ben finalde çok ağlayacağım ya. Finalde kalmaz büyük ihtimalle bu arada. Finalden 1-2 bölüm öncesinde olur her şey de. Ben finalde kesin çok ağlayacağım. Allah kahretmeye. Çok da detay göstermesinler. Bakamam, korkarım. Mary the Ball aynen, yani şöyle, tiyatro kökenli oyuncular bence de daha iyi oynuyorlar ama onun en büyük, yani sadece tiyatro kökenli olması da bir şart değil ama oynayanlar yüzdelik olan anlamda daha iyi oynuyorlar. Disiplinli oluyorlar. Tırnaklarını beğendim. Teşekkür ederim. Sigmet Day'cim. Ama değiştireceğim. Zamanı geldi. Teşekkür ederim. Bence de bu arada işte dediğim gibi tiyatro kökenli oyuncular daha iyi oynuyor ama onun nedeni de çok dış görünüşüyle maalesef bir yere gelmiş insanlarda disiplin azalmaya başlıyor. Özellikle mesela fark ederseniz ilk başta daha iyi oynuyorlar. Sonra böyle güzellikleri şiplerle birlikte işte aşk hikayesi tutunca falan bir anda salıyorlar. Çünkü çok fazla fanlar falan oluyor. Bir gözleri dönüyor falan. Ya Mary the Ball. Sırf gerçekten senin bu beni bütün puşlamaların yüzünden başlayacağım kardeşim. Bu tez beni o kadar şey yaptı ki odaklanamıyorum hiçbir şeye arkadaşlarım. Dizilere falan. Sadece House of Dragon'ı izleyebiliyorum. Film izleyebiliyorum bazen. Bir de işte şimdi videosunu çekeceğim için Prime Video videosu çok çektim. Biliyorsunuz Prime Video'nun artık şey gibi bir şey oldum. Reklamcısı değilim arkadaşlar. Para kazanmıyorum. Buradan tekrar söyleyeyim. Prime Video'dan asla para kazanmıyorum. Ama yarattıkları evren çok hoşuma gittiği için hakkında çok fazla video çekiyorum. O yüzden de o istikrarı yapabilmek için de şimdi Prime Video'nun dizisini izleyeceğim ve çekeceğim. O yüzden videosunu çekeceğim şeylerden kendi isteklerimi izleyememeye başladım. Ama videomu çekeceğim şeyler de benim isteklerim, yani izleyip bakmak istediklerim, o ayrı da. Prime CEO'su oldum. Ya öf, keşke. Prime bana para... Bana bence Prime para vermedi gerçekten. Gerçekten vermedi ya. Bu kadar video çektim. İzlediniz mi videoları? Chat. Size soruyorum. Allah aşkına izlediniz mi, merak ediyorum. Şu an chatte olanlar, izleyenler mi videoların hepsini ya da işte Prime videolarını izlemiş gelmiş olanlar mı, yoksa şu anda canlı yayına açık diye gelenler mi? Ya şunu gerçekten Prime atacağım mı? Of ya, gerçekten atacağım bunu ya. Yeter artık ya Prime. Gör beni kardeşim, gör. Ring of Power. Arkadaşlar ben Lord of the Ring hayranı değilim. Çünkü ben filmleri çok küçükken izledim ve o zaman bir şey anlamamıştım. Sonra da elim gitmedi bir şekilde. Ben Harry Potter'cı olarak kaldım. Ama Ring of Power o kadar harcanmış bir iştir ki. Ya keşke Ring of Power HBO'ya verilseydi. Çünkü böyle büyük, gerçekten büyük evrenli işler bence
HBO çok iyi altından kalkıyor. Büyük evrenli işlerde. Ben senin başkan buraya yumruk ama sağ ol karşım. Sağ ol. Buradayım. Buradayım ve burada. Of Allah korusun. Benzettiğim kimse Allah korusun. Ring of Power. Evet eskiden izledim. Sadece bir kere izledim. Biliyorum izlemem lazım bir daha. Çok küçükken izledim. Sonra çok küçük olduğum için de galiba çok fazla bir şey de anlamadım. O yüzden sonra böyle bir soğudum. Ama Derin ne olur izle. Tekrar izleyeceğim. Kesin tekrardan bir bakacağım. O olacak. Ama beni heveslendir. Mesela Ring of Power ben Ring of Power'ı şöyle düşünmüştüm. Güzel bir iş çıkarsa ilk bölümünü izleyeceğim. Güzel bir iş çıkarsa ben filmleri tekrar izleyeceğim. Böyle bir düşüncem vardı, tamam mı? Ve ben ilk bölümünü izleyip unuttum ya. O kadar sıkıldım ki. Ay evet izle ve yorumla. Ya belki izlemem. Çok sıkıldım ilk bölümünü izlediğimde. Bilmiyorum ben bir sıkıldım. Bu dünyaya giremedim ya. Bayılırsın cidden. Evet bence de bayılmam lazımmış gibi geliyor. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim bu arada. Böyle şeyler söyleyince çok mutlu oluyorum. Kendimi çok değerli hissediyorum. Ya bence de mesela benim karakterimdeki ben mesela bu kadar bu evrenleri seven bir insan olarak fantastik her şeyi yalayıp YouTube çok seven bir insan olarak ben nasıl Yüzüklerin Efendisi'ni sevemedim ya. Gerçekten bilmiyorum. Bence ruh halimle ilgili bir şey. İzlediğim zaman ruh halim. Kaç yaşındaydın izlediğinde hatırlıyor musun? Bilmiyorum hatırlamıyorum bile ya. 10 yaşında falandım sanırım. Hatırlamıyorum bile. Hani böyle izlersiniz küçükken ve bir şekilde soğursunuz ve böyle çok ilginizi çekmez, sıkılırsınız. Ama aslında çok sevilen bir şeydir falan ya. Öyle bir şey yaşadım ben Yüzüklerin Efendisi'nde. Ya bence kesinlikle beni görmeleri lazım. Kesinlikle beni görmeleri lazım. Arkadaşlar beni görseler Prime Video bana iş teklif etse var ya ertesi gün Prime Video'da video çekerim. Hep birlikte size canlı yayın açarım. Ben derim Londra'da Prime Video'da çalışıyorum derim. Full her yayın birlikte benimle gider gelirsiniz işe. HBO'da da çalışsam, Disney'de zaten çalışsın, Netflix hepsi olur arkadaşlar. Ben çalışmak istiyorum arkadaşlar. YouTube'un yanında şu anda tez yazdığım için ve öğrenci olarak burada olduğum için sadece intern, staj ve part-time iş yapabiliyorum. Ama en çok istediğim şey sektöre girip gerçekten buralarda iş bulmak. Çok 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 isterim yani. Ama çok zor tabii. Biliyor musun Berk? Galiba bu genel bütün sevilen yabancı projelerdeki en aslında dikkat edilmiyormuş gibi gözüken ama dikkat edilmesi gereken şey dublaj. Çünkü dublaj izleyen çok fazla insan var. Ben çok tercih etmiyordum. Yani halen de çok etmiyorum ama küçükken tabii ki dublaj tercih ediyordum. Çok küçükken. O tercihim değildi genelde. Öyle izlettiriliyordu. Dublaj o kadar enteresan bir etki yaratıyor ki eğer güzelse filmi de bambaşka bir yere taşıyabiliyor. Doğru haklısın. Yani işte yapımcıların dikkat etmesi gereken küçük ama aslında çok büyük detaylardan biri bence. Ay ya of keşke çalışsak da burada güzel içerikler. Ay neler çıkartırım. Benim asıl en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Shonda Rhimes. Hep söylüyorum. Shonda Rhimes'la çalışmak en büyük.
İdolüm kadın. İdolünle de tanışma derler ya. Siz ister miydiniz idolünüzle tanışmak? Ben gerçekten çok isterdim. Bilmiyorum, ben onunla çalışmak çok isterdim. Hayal kırıklığı da olsa, yani hani olur da hayal kırıklığı hissetsem bile çok isterdim. Çok iyi bir yapımcı, çok iyi bir showrunner, çok iyi bir yazar. Bayılıyorum kadına. Senden Yüzük Kardeşliği yorumu dinlemek keyifli olur. Teşekkür ederim. Bekar Mürşit'im. Seni buralarda ilk defa görüyorum kardeşim. Senin varsa ya hangi videodan geldiniz? Yeni gelenler hangi videodan geldiğini yazarsa ben de kendimi bilirim, neyin hakkında yorum, ne hakkında video daha fazla gelsin öğreneyim. Yeni gelenler hangi videoyla kanala geldiğini, canlı yayına geldiğini yazarsa çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu anda screenshot alıp Prime Video'ya atar mısınız? Allah aşkına poz veriyorum bakın. Bunu Prime Video'ya screenshot yapıp atarsınız. Çok memnun olurum. Yanına da Lemin'in fotoğrafını. Ay, kanal olarak bakın biliyoruz. Güzel canlı yayınlarda daha fazla insan aldım vallahi. Teşekkür ederim aşkım. Derine lot fanı yapacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Of, ben bir evrenin daha fanı olursam dayanamam gibi ya. Ben arkadaşlar hepsinde varım normalde. Harry Potter, Percy Jackson, House of Dragon, zaten Game of Thrones, Marvel'ların hepsi. Ben fantastik her evrende varım arkadaşlar. Çok seviyorum. Ama bir de bunun da fanı olursam al başına belayı. Bir de kötü yapmışlar Ring of Power'ı. Benim burada nefret kusmamı izlersiniz 3 saat. Arkadaşlar bir de fanı olursam kitaplarını da yalayıp tuturum. Ben manyak ederim kendim. Fantastik evrenleri çok seviyorum ya. Ne bilmiyorum. Yani kaçış gibi gerçekten gerçek dünyadan bir noktada o kaçış ve farklı evrenler yaratma mevzusu. Gerçekten ilerideki en büyük hayalim yapımcı olmak ya benim. En büyük hayalim zaten bu. Ya yeni evrenler yaratmak. En büyük hayalim o olduğu için umarım ileride olur ya arkadaşlarım. Hep buradan manifestliyorum ya. Yeni evren yaratma mevzusu beni en etkileyen şey yapımcılıkta. Bizim Türkiye'deki yapımcılık gibi düşünmeyin. Para veren değil sadece. Türkiye'de de sadece para veren değil. Yaratıcı yapımcılar var. Ve yaratıcı o şeyde olmak, dünya yaratmak çok bana çok güzel geliyor. Ya aklım bir tek buna basar gibi geliyor bu dünyada. Arkadaşlar benim yarattığım bir evrende Allah aşkına beni tanıyanlar kaç haftadır burada canlı yayın yapıyoruz. Videolarımı izliyorsunuzdur diye umuyorum. Kanala öyle gelmişsinizdir diye umuyorum. Allah aşkına bir de benim kafadan o dünyaları izlemeyi bir düşünsenize. Bir hayal edin. Benim kafadan o dünyaları izlemeyi, sevdiğiniz fantastik evrenleri. Bir de benim kafadan izlemeyi düşün. Ben neler bak uçarız kaçarız. Var ya öf. Öf. Ring of Power gülmek için izle. Gülmek için bile izlerim biliyor musunuz? Ben çok absürt böyle çok kötü fantastik işleri bile izledim. Alman işi vardı bir tane. Onu bile izledim mesela. Abi o da fantastikti mesela. Ama dünyanın en dandik işiydi. Ben kötü puanlı her şeyi izlemeyi de seviyorum. Çok kötü işleri de izledim. Severim ben her türlü. Heroes zaten çok izleyerek yani.
Allah aşkına var mı öyle? Bu arada gerçekten sordum, chat hiç cevap vermediniz. Hepiniz canlı yayında mı beni tanıdınız şu an? Geç olsun güç olmasın ama gerçekten soruyorum. Videoyu, kanalı takip ederek mi geldiniz? Şu an mı canlı yayındasınız? Bu arada abone değilseniz zaten burada olay çıkartırım diyormuşum. Hiçbir şey yapamam. Bekliyorum cevaplarınızı chat. Kanala videoyla mı geldiniz? Hangi videoyla geldiniz? Canlı yayına mı geldiniz? Çünkü ben video gördüm sonrasında. Mary'cim seni biliyorum aşkım. Mary sen benim var ya bu kanal inşallah ileride daha büyürse unutmayacağım insanlardan birisin. Çok net söylüyorum. Berna ile videom vardı orada. Berna'cığım. Ay Berna'm. Gene bereketi üstümde. Bereketli karşım. Berna ile de video gelecek biliyor musunuz? Ben Berna'yı zorluyorum. Ama bir konu bulmamız lazım tabii Berna ile. Güzel bir konu bulmaya çalışıyorum. Bulup Berna'yı zorlayacağım. Kendisinin işte her yayında söylediğim gibi taciz ediyorum DM'den. Çok tatlı bir insan olduğu için zaten asla yani bana çok güzel cevaplar veriyor. Kıramıyor. Ama bir şekilde bakalım belki ileride Berna ile bir iki video daha. O ne kadar o müsait olur işte ona bağlı. Bana da bağlı bu tez falan. The Avengers incelemesi olan videom var. Oradan geldim. Bak bunu ilk defa duyuyorum Berk. Ay süper, çok mutlu oldum biliyor musun? Gerçekten çünkü ben Marvel konuşmayı da çok seviyorum ama böyle ben aşırı nerd roman okuyucusu değildim. Çünkü yani çocukken o kadar onlarla ben sonradan filmlerle falan çok bu evrene girmiş bir insanım. Ama konuşmayı çok seviyorum bu konuları. Film evrenini konuşmayı çok seviyorum. İlgi alanım olduğu için o yüzden çok sevindim. Belki sana o zaman şeyi de öneriyorum. Bizim Geek Vaktiyle videomuz var. DC Marvel kavgasını konuştuğumuz Talk modu videosu kanalda. Bak onu da beğenebileceğini düşünüyorum. Onu öneriyorum. Gidip kanaldan izleyebilirsin. Berna ile videoda da Percy Jackson'dan ben Berna'yı tanıyorum. Percy Jackson videoları da var kanalda ve Percy Jackson son gelecek. Aralıkta son değil de 3. sezonu gelecek. Onu da izledim. Tam bir derince ya. Tam bir derincesin ya. Kalp. Hepsi izlenmiş. Teşekkür ediyorum. Like atıldı mı? Yorum atıldı mı? Arkadaşlarım bakın. Bitmez benim isteklerim. Şımarırım. İzlendiyse like atılsın, yorum atılsın, etkileşim verilsin bana. Percy Jackson nasıl bir evren? Bilgim sıfır. Arkadaşlarım Percy Jackson Yunan mitolojisi. Mitoloji seviyorsanız Percy Jackson'ı yani Percy Jackson daha çocuk gelebilir size. Büyük ihtimalle gelecek. Ama ben çok seviyorum. Çünkü Yunan mitolojisini çok güzel, çok basit, sade, aynı zamanda da sürükleyici bir dille anlatan bir kitap serisi Percy Jackson. Yüzüklerin Efendisi daha tabii ki yetişkin bir evren ama Percy Jackson Yunan mitolojisini seviyorsan kesinlikle seveceğin bir şey. Narnia tarzı mı Percy? Yani Narnia tarzı evet daha başrolünde çocukların olduğu bir hikaye. Ama büyüyorlar ve aynı zamanda işte Yunan mitolojisini seviyorsanız kesin seveceğinizi düşündüm. Böyle tanrılar falan. Bunları seviyorsanız, Yunan mitolojiyi seviyorsanız Percy Jackson'ı seveceğinize eminim. Ben 3. sezonu izleyeceğim. Berna, Ece Gündüz ekipçe. Onlar da yani şöyle Berna izleyecek galiba. Benim bildiğim kadarıyla Berna da izleyecek ama Ada ve Büşra izleyecek mi bilmiyorum. Onların bir de yani insan bir gün yani yarınını bilemiyor. Onlar da tabii ki yani bilemiyorlardır Aralık'ta ne durumda olacaklarını ama ben izleyeceğim. Ve o dönem Berna müsaitliği olursa Berna'yı da Ada'yı da Büşra'yı da davet etmek istiyorum kanala tabii ki konuşmak için ama çok yoruluyorlar anlıyorum 3 saat boyunca diziyi konuşuyorlar.
Bilmiyorum, onların dinamiğine bağlı. Eğer ben kesin izleyeceğim. Onlara da soracağım, Vertioz'acığım. Onlara da soracağım. Berna izler diye düşünüyorum. Ama şimdi Ada ve Büşra daha galiba negatif kapatmışlardı ikinci sezonu, öyle hatırlıyorum. O yüzden ben kesin bir şey söyleyemem tabii ama ben izleyeceğim. Onlara da yazacağım. Video çekmek için davet edeceğim, sohbet etmek için. Çünkü fikirlerini çok merak ederim yani, izlemişlerse. Göreceğiz. Ben kesin izlerim. Ben kesin gelir yani. Ben kesin gelir ne ya? Benim cümle. Berk ve Beka size söylediğim gibi, eğer Yunan mitolojisi seviyorsanız seversiniz kardeşlerim. Bence okuyun ya. Ben Percy Jackson'ı seviyorum. O evreni çok seviyorum. Çocukken okumuştum ben de. Ben okuma alışkanlığını bana okul bir tık geç verdi arkadaşlar. Ben biraz geç aldım. Ve Percy Jackson'ı okuduğumda ben 6. sınıfta falandım galiba. 6-7 falandım galiba. Ve bayılmıştım. Ve sonra büyüdüğümde, okuduğumda evet, basit bir dil gibi geliyor. Çok basit bir dil gibi geliyor bu arada. Ama mitolojiye olan bütün merakımı o kitap sağladı. Twilight sever misin? Twilight guilty pleasure gibi bir şey. Ve sever miyim? Güzel bir soru. Severim galiba ya. Twilight'ı ben şöyle kimliğimle mi söyleyeyim? Bir fan kız, çok fazla personam var arkadaşlar. Fan girl personamla mı söyleyeyim yoksa daha sektör bakış açısıyla mı söyleyeyim bilmiyorum. Ama evet, bunu söyleyelim. Terry'nin ve yazarın diğer kitapları, diğer mitolojileri, Mısır mitolojisi falan da var. Mitoloji sevenlere Rick Riordan bu arada. Rick Riordan yazarın adı. O evrene giriş yapabilirler mitoloji sevenler. Kanalda Alacakaranlık videosu var. Evet. Ve PR'ına kandık diye bir videom var. Ve orada aslında insanlar bazen bazı konularda galiba yanlış anladılar beni. Ben sevmiyormuşum gibi algılanmış olabilir. Sevmiyor değilim ama bence çok, nasıl derler onu? Bir insanı gıdıklayarak güldürmek gibi bir şey. Çok o dönem kadınları merkeze alan, vampirlik ve yani izleyici olarak kadın izleyiciyi hedef almış çok az iş vardı ve o dönem Twilight Alacakaranlık çıktığında bunu çok güzel doldurdular. Bence kitabı daha iyi bu arada. Kitabı 1000 kat daha iyi filmlerinden. Filmlerin prodüksiyonu biraz daha yüksek olsa kalite açısından da yüksek olabilecek bir iş. Ama pazarlaması çok yüksek bir iş olduğu için bu kadar çok izlendiğini de düşünüyorum. O ne öyle? Eridi bu. Evet, ıkınım gerçekten, Alacakaranlık'a cevap vereceğim diye ıkınım. Çünkü yanlış anlaşılıyorum. PR'ına kandık videosu çektim Alacakaranlık'ın ama oradaki aslında amacım filmi kötülemekten çok, film inanılmaz bir olaya dönüştüğü için bunun sebebinin de pazarlamasının çok iyi yapılması olduğunu düşündüğüm için aslında. Ve çok iyi işlerin çoğunun pazarlaması çok iyi yapılıyor arkadaşlar. Yani pazarlama denince negatif bir, aslında kanalda da çok pazarlama konusunda video çok yoksa var da çok yapamıyorum. Çok izlenmiyor pazarlama videoları. Ama genelde anlatmaya çalıştığım pazarlama aslında kulağa geldiği kadar negatif bir durum değil. Negatif bir olay değil pazarlama. Ve çoğu iyi iş aslında çok iyi de pazarlandığı için hak ettiği değeri görüyor bir noktada. Ama işte Twilight'ta biraz içi boş bir prodüksiyon, çok kötü bir prodüksiyonu var. Prodüksiyonu iyi olsa, cringe de olsa güzel bir film olurdu. Ben yazarı çok beğendim söylemez. Kitabı seviyorum ama yazarı çok beğendim söylemez. Yazar bir tık fazla benim için konservatif bir yazar. Mormon bir yazar bu arada, biliyorsunuzdur belki. Yazarı Mormon.
Ve onların da kültüründe o Mormonluk biraz daha konservatif alanlar çok fazla var ve kitaba da yansımış. Biraz kadın fantezi evrenini ilk defa yazdıkları için, ilk defa sinemaya uyarladıkları için de bu kadar tuttuğunu düşünüyorum. Daha kadınların fantezi dünyasını hedefleyen çok az filmin olduğu dönemde çıktığı için de bu kadar konuşulduğunu düşünüyorum. Şimdi olsa belki bu kadar çok konuşulmayabilirdi. Çünkü daha fazla var. Şimdi bunun üzerine şey yapıyorlar arkadaşlar. Drama Box falan gibi dikey dizilerin olduğu platformlar var ve bunların hepsi kadınların fantezi dünyasını hedef alarak yaptıkları çok fazla iş var. Görüyorsunuzdur TikTok'ta, Instagram'da karşınıza çıkıyorsunuzdur. Yeni bir market, yeni bir pazar oluştu. İnanılmaz bu konuda. Şimdi Twilight bunların gerçekten öyle. Bunun öncülerinden biri. O yüzden de bu kadar aslında bir kült haline geldi. Çünkü o janrayı hedefleyen çok az iş vardı o dönem. Şimdi çıksa o kadar olacağını işte dediğim gibi zannetmiyorum. Çünkü şimdi de aynı derecede, aynı janrada çok fazla dizi film var. Dizisi çıkacak deniliyordu, bilmiyorum. Çok spekülasyon var Alacakaranlık'ların. Dizi çıkacağını zannetmiyorum. Reboot, remake olur herhalde çıkarsa da. Ama yani bilmiyorum, zannetmiyorum çıkacağını. Belki bir ara Kristen Stewart şey demişti. Bir de benim gözümden Alacakaranlığı çek. Ben Alacakaranlığı çekmek çok isterdim demişti. Bak onu merak ederdim. Kristen Stewart çekse nasıl olurdu merak ederdim. Ki ben o evrenleri de çok seviyorum. Bir ara ben vampir, hayalet falan onlara da bayılıyorum. Bir tane dizi vardı, hatırlıyor musunuz? Eski. Bir hayalet, kurt adam ve vampir aynı evde yaşıyordu. Uyarlamaları falan var. İngiliz uyarlaması da var, Amerikan uyarlaması da var. O bütün şeylere falan da ben çok izledim. Seviyorum yani. O evren, o fantastik, o evren, Supernatural'dan tutun işte Originals, işte Legacies falan. Ben bütün fantastik her yerde varım arkadaşlar. Çok seviyorum. Fantastik severim. Bilim kurgu çok severim. Ben her dönem bir tane, sizde de öyle mi bilmiyorum. Bunda yalnız mıyım ya? Ben her dönem bir tane janraya takılıyorum arkadaşlar ve filtreleme yapıyorum. O janrada ne kadar dizi film varsa hepsini izliyorum. O janraya takıldıysam, ama kafam hangi janradaysa, mesela bilim kurgu. Bir dönem full sadece bilim kurgu izledim. Bir dönem sadece fantastik izledim. Bir dönem full sadece aksiyon izledim. Çok dram izlemişliğim yoktur. Çok dram bayılmam. Ama genelde aksiyon, macera bazen çok takılırsam izlerim. Dedektiflik falan, bu konulara çok takılırsam izlerim. Matrix zaten. Matrix arkadaşlar zaten yani dünya. Of. Matrix üzerine falan ben keşke o dönemlerde YouTube olsaydı. 3,5 saat orada konuşurdum. Brianna hoş geldin. Hoş geldin bebişim. Ben de işte full mesela modum bu arada, mesela 1 ay 2 ay tek bir tür, anlatabiliyor muyum? Onu izlerim mesela. Takıntılı bir insanım bu konuda. Niye bilmiyorum. İyiyiz aşkım. Ne yapalım? Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Matrix mesela benim ilk izlediğim film Matrix, biliyor musunuz? Ya canım teyzem. Benim arkadaşlar, buradan da söyleyeyim. Beni bu film dizi evreninde evren yaratmak, aslında filmler, diziler neler yapabilir, bunu gösteren kişi teyzemdir. Çünkü onun, ben küçükken büyük böyle bir kütüphanesi vardı, ama kütüphane değil, full film DVD'lerle doluydu. Her hafta sonu Kadıköy'e gidip neredeyse DVD alırdı. Beni de yanında götürür, DVD'cilere giderdik, DVD falan alırdık. Ve bana ilk izlettiği filmleri söylüyorum teyzemin. 5-6 yaşında falanım. Memento, Matrix, V for Vendetta.
Arkadaşlar bana izlettiği 3 film bu. Ne Meridibol altına mı yapacağım? Bu şaka ne ya? Ben mi sen mi karşım? Teyzem vizyoner be. Bak arkadaşlar ben bunu da çekip gerçekten teyzem çok vizyoner bir insan ama 5 yaşındaki bir çocuğun çok anlayabileceği bir şey değil gibi. Ama gerçekten şeyimi açtı, ufkumu açtı. Bu 3 filmle başladık. Sonra Allah ne verdiyse. Hangi tür? O tür dediğin her ay bir işte başka türe takıntılı oluyorum. Bu aralar teze çok şey yaptığım için çok bir türe takıntılı değilim. Takıntılı olunca ben arkadaşlar sabaha kadar dizi film izlerim. Sabaha kadar. Şu anda ona odaklanabilecek bir dönemde değilim. Ya Yüzüklerin Efendisi'ni de teyzem bana izletti. Beka. Evet onu da bana teyzem izletti ama işte çok küçüktüm. Ve ona sonradan elim gitmedi. Matrix'e, Memento'ya, V for Vendetta'yı sonradan sevdim, izledim, bayıldım. V for Vendetta'ya halen daha hastayım. Çok severim. Matrix'i de öyle, Memento'ya da öyle ama V for Vendetta'nın bendeki yeri bambaşka. Bilmiyorum neden. Başka bir bağım var onunla. Ama Yüzüklerin Efendisi'ne bir şekilde elim gitmedi sonradan. Selam, ünlü biri misin? Ünlü biri miyim? Hayır değilim. No, değilim. Neye göre? Teyzenle aranda kaç yaş var? Genç birisi gibi. Ya teyzemle aramda 20 yaş var arkadaşlar. Ama benim gerçekten en yakın arkadaşımdır. Ve ben çocukken çoğu bu sinema, dizi, film kültürünü falan bana ilk aşılayan odur. Ve benimle böyle saatlerce ben çok severim film izledikten sonra saatlerce konuşmayı. Ondan gelen bir şey aslında. Hatta durun. Bunu teyzeme atacağım. Arkadaş şu an atacağım. Çok sevinecek. Evet o zaman da işte bana teyzem izlettirmişti bütün filmleri. Ben bayılırdım. DVD'lerini açıp sonradan bende de tabii çocuk olduğum için ben o filmleri değil 5-6 yaşında bana DVD alma, CD alma bütün o hobileri, bütün o alışkanlıkları kendisi aşılamıştır. Ben çocuk olduğum için gidip Matrix, Memento almıyordum. Gidip Barbie alıyordum. Barbie'nin bütün filmlerini, High School Musical falan alıyordum. Ama bana ilk izlettiren bu filmleri odur. Sonradan tabii ki kendim izlediğimde kafam çok açıldı falan. Ben bir de bir şey izledikten sonra onun hakkında bilinmeyenler izlemeyi, okumayı çok seviyorum. Bekacığım ben de izledim. Ben de izlediğim şeylere çok takıntılı oluyorum ya. Bir şeye çok izlediysem o dönem mesela bir şeyi çok sevdiysem izledim ve bitirdim. Hemen bir daha izlerim mesela o sezonu. Otururum tekrar izlerim. Otururum tekrar 4-5 defa tekrar izlerim. DVD çantası olmaz mı? Benim 2-3 tane DVD, CD çantam falan vardı. Ben Instagram'a bakman lazım. Meridibol bakacağım. Hemen bakacağım bir saniye Mary'cim. DVD çantalarıma stickerlar falan koyardım. Ben arkadaşlar Teok zamanı ben manyak gibi benim zamanlarımda High School Musical vardı. Matrix ne alaka diyeceksiniz ama ya ne yapayım? Teok zamanı anlatabiliyor muyum? High School Musical izliyordum manyak gibi Teok zamanı. Arkadaşlar benim annem bana bir kız sınav zamanı ben 4. 5. defa High School Musical izliyorum.
Ve ben o zamanlar şeye hastaydım işte. Bu koreografileri nasıl yapıyorlar ve arka videolarını da çok izliyordum ben. Mesela bir filmi izledim. Extended Edition'ların hepsini izliyordum. İşte bütün filmlerin. Ve mesela videolarını falan bulmaya çalışıyordum. İşte nasıl yapılmış, koreografiler nasıl yapılmış falan. Annem bir gün girdi arkadaşlar. Bu benim kendi özel adımı anlatacağım artık. Yapacak bir şey yok. Başladım. Teok zamanı aldı böyle CD'yi. Böyle yaptı. Gözümün önünde CD parça pinçik oldu. Ve bana dedi ki şu anda film izleme zamanı değil derim. Sonrasını anlatmayayım arkadaşlar. Ben ders çalışıyordum sonrasında. Ay gerçekten öyle. İnsanın sınav zamanı izleyesi geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Benim TEOG zamanı değildi ama galiba. Sınav zamanıydı ama TEOG zamanı değildi. High School Musical biraz daha geçti. Daha küçüktüm sanki. Bayılırdım. Ben Kenny Ortega yönetmenine falan onu takip ederdim falan. Derin Instagram'a bakman gerek. Arkadaşlar beni bakıyorum hemen. Hemen bakıyorum. Hemen. Mary dediyse. Ay sen manyaksın. Manyaksın. Bir dakika arkadaşlar. Ya sen manyaksın Mary. Ya seni yerim ya Allah'ım. Bir de uğraşmış kurban olurum ya. Öf. Arkadaşlar göstereceğim buradan. Şu anda Instagram'ı bilgisayarda açamam ama bakabilirsiniz. Bakın ben ve Lemi. Ne oldu derin? Böyle ben ve Lemi arkadaşlar. Önündeki ring light'ım gözüküyor ama olsun. Ben ve Lemi arkadaşlar. Mary sağ olsun beni ve Lemi'yi ve Bülent Ersoy'u aynı karede birleştirmeyi becermiş mükemmel bir insan. Bakar mısınız? Arkadaşlar bunları storylerinizde paylaşın, beni etiketleyin. Ben çok gülerim böyle şeylere. Sosyal medya bana atmış. Mary canlarım bunları özelinizden yazın, beni etiketleyin. Bu tip şeylere çok gülerim. Ben de öyleyim buraya anacığım. Aha Bülent abla. Evet benim Bülent Ersoy'la şoplandım. Çok az. Ya bunları kaydettim bu arada Mary. Bunları kaydettim. Yani sen nasıl bir insansın? Sen nasıl ikonik bir insansın Mary ya? Manyaksın. Buradan da göstereyim mi acaba? Dur bakayım girip bir... saniye. Arkadaşlar böyle şeylere bayılırım. Bana gerçekten bunları yapın. Etiketleyip paylaşın. Sadece benle değil, genel paylaşabilirsiniz her yerde. Benimle dalga geçilmesine, iyi niyetli dalgalar tabii ki bunlar. Bayılırım yani. Kafan ile o beden nasıl uyumlu ama Allah seni kahretmeye kız. O ne ya öyle? Bir dakika dur açacağım. Arkadaşlar gösteriyorum. Var mısınız? Mary. Credit by Mary. Peki bir şey sorabilir miyim? Ben neden Ajda Pekkan'ın kafasındayım? Bülent Ersoy neden genç olanın yanında? Ben bunu sormak istiyorum. Ay ben buna biraz gülerim arkadaşlar.
Ben buna bir saatte buna gülerim ya. Arkadaşlar bunu paylaşın. Her yerde etiketleyin, beni paylaşın. Bülent Ersoy'la etiketlemeyin, yalnız korkarım. Bir dakika, dur, diğerini de göstereceğim bir saniye. Diğerini de göster. Ben diğerine de bayıldım. Arkadaşlar. Allah'ım ya. Hem Bülent Ersoy, hem Lemmy, hem de ben. Ya arkadaşlar, üçlüye bakar mısınız? Olay üçlüye. Hayatım boyunca bu üçlüyle aynı fotoğrafta olacağımı hayal bile edemezdim Lemmy. Sen bana var ya, hayallerimin ötesinde bir resim verdin. Allah seni ya. Ay Lemmy ya, uf. Of ya. Allah'ım ya, psikolojimi bozdu. Ha, vallahi. Buraya bir tane de Seda Sayanlı bir şey söyleyeceğim. Seda Sayanlı yapacaksan poz vereyim mi Meri? Seda Sayan pozu verebilirim Meri. Seda Sayan yapacaksan gerçekten pozunu vereceğim. Gerçekten pozunu vereceğim. Yapıyorum. Yapayım mı? Pozumu vereyim mi Meri? Dur. Bak, vallahi yaparım. Yapıyorum. Çektin mi Meri? Sen adam olacaksın. Sen adam olacaksın. Aldım. Harika. Ben, Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Lemmy. Müthiş bir dörtlüyüz. Safiye Soyman eksik. Soyman, doğru söyledin. Allah'ım Meri, gerçekten ya. Of. Arkadaşlar, buna bir işe yarasın. Etiketleyin beni. Etiketleyin, story'de falan paylaşın, kanala bir fayda. Kanala faydası yok mu? Bu kanalda Bülent Ersoy falan var. Geliyor. Seda Sayan var. Geliyor. Bir de Lemmy var. Geliyor. Garip bir Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Ben çorap severim. Bak Seda Sayan gireyim. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak. Ben severim. Ben çorap severim. Çorap kadınıyım. Wow, 2 kişiye düştük. Herkes kaçtı mı? Arkadaşlar, kanalın inanılmaz bir erkek yoğunluğu var ve erkeklere galiba hitap edemedik bu noktada. Seda Sayan ve Bülent Ersoy'la erkekleri galiba kaybettik. 3 bacı konuşuruz artık. Gerçekten öyle oldu. Bence Seda onu değil, azıcık kadın popülasyonu arttırsak mı ya bu kanalda? Bu ne arkadaşlar? Ben burada biraz dişiliği arttırsam mı? Feda olsun kız. Ya doğru Brianna, ve hala çok istiyorum. Ama bir şekilde neden olduğunu bilmiyorum. YouTube'da bu arada benim canım YouTuber arkadaşlarımla da konuştum. Genelinde böyle bir sıkıntı var. Biliyor musunuz? Benden daha büyük YouTube kanalı arkadaşlarımla konuştuğumda hep bir erkek yoğunluğu daha fazla. Niye olduğunu bilmiyoruz. Kadınlarımız, queerlerimiz, hepinizi buraya bekliyorum aşklarım. Bayılıyorum hepimize. Lütfen arttıralım şunu ya.
Ne yapmam lazım acaba arttırmak için? Burnunu bük Dilara'sın. Bacım. Burnunu bük ne ya? Burnunu bük ne kardeşim? Dilara bakışımı atayım. Gerçekten Dilara Brianacığım, sen öner aşko. Öner. Yeter ki öner. Yeter ki öner. Sonra da bakarlar. Kaçmayın erkekler, konu bitti. Ya erkeklerden bilmiyorum. Arkadaşlarım, erkek diye sınırlamayalım da. House of the Dragon konuşuyoruz. Gelin. Mary the Ball. Saçma. Bak House of the Dragon dedim. Hemen artıyor. Allah kahretmeyin. Bak. House of the Dragon'ı konuşurum ben bu arada. Gerçekten böyle bir şey var ama erkekler daha fazla YouTube izliyor sanırım. Ya da niye böyle bir Ejderhanın diğer kovasına suya içti. Ya Mary, ben seninle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. Aramızdaki sınırlar kalksın kardeşim. Sen gerçekten benim ruh ikizimsin ya. Üf, bütün şaka. Gerçekten. Bu arada gerçekten kadın ve queer oranını arttırmak için acaba ne yapmak gerekiyor? Bilmiyorum. İzlediğim dizi ve filmler aslında çok kadın erkek odaklı filmler değil. Çok güzel diziler, filmler bence. Ve Prime Video yapıyorum arkadaşlar. Prime Video genelde romantik içeriklerle dolu YouTube kanalım. Romantik erkeklere hitap ediyorum demek ki. Bilmiyorum. Böyle de elit bir kesime hitap ediyorum demek ki. Romantik erkekler. Mary the Boss. Bir fikrim var benim aslında. Ne? Böyle şey yazma bana. Ben Antalya. Evet Brian Hanım, ben Antalya'da olduğumu biliyordum artık. Kardeşimsiniz siz benim ya. Ben hepinizi biliyorum. Kardeşimsiniz. Uzak olmasak buluşurduk. Ya yerim sizi ya. Bensiz buluşuyorlar bir de. Öf! Böyle birbiriyle tanıştırdım arkadaşlarım. Benden daha iyi arkadaş olunca hissettiğim şeyi hissediyorum şu an, biliyor musunuz? Bir tık hasetlik. Ama tatlı da geliyorsunuz gözüme, yalan yok. Bir fikrim var aslında dedin Mary the Ball. O ne ka? Ka ne ya? Şimdi diyecektim. İçten dıştan beni yakar Antalya. Antalya'da doğup büyüyenler dışında bence Antalya'da o sıcağı kimse yaşayamaz gibi. Siz ermiş insanlarsınız Brianacığım. Gerçekten öyle. Şakasız. Ben sıcakta çok sinirli bir insan oluyorum arkadaşlar. Benim kütük Rize. Hiç gitmem. Bir kere gittim ama genetik diye bir şey var. Ben sıcakta çok sinirli bir insan oluyorum, şakasız. Bir tık AI azaltman gerek bacım. Çok güzelsin, güzelliğini. AI'yı mı? AI'yı nasıl? AI mı? Nerede AI yapıyorum? Nerede? Şu anda AI yok, bu benim karşım. Anlamadım. Bunu anlamadım Mere. Kapak vesaire.
Ha, kapakları AI. Yapay zeka ama bence arkadaşlar yapay zekayı orada kullanmaya bayılıyorum. Çünkü YouTube zannettiğiniz gibi ya ben izlerken zannediyordum. Diyordum ki hani çok yapay mı gözüküyor acaba falan. Ben de çok dedim. Şimdi doğallaştırmaya çalışıyorum. Yapay zekayı doğallaştırmak için de kullanabiliyorsunuz bu arada yapılan herhangi bir kapağı. Ama STR diye bir şey var arkadaşlar. Biraz terimsel konuşuyorum, teknik konuşuyorum ama STR diye bir şey var. O yapılan kapakların hepsinin STR'si çok yüksek oluyor yapay zeka tarafından. Ben gene onu doğallaştırmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bir de ben kapakları çok seviyorum. Sadece yapay zeka değil, bu da keyifle ilgili bir şey. Böyle süslü kapakları çok seviyorum. İzlediğim dizinin, filmin atmosferinde olan kapakları çok seviyorum. Ve sonuçta marka yaratıyoruz ya burada YouTube'da. Çok sevdiğim için sevdiğime uygun yapmayı seviyorum aslında. Haklı olduğunuz yerler olabilir. Kapakları fazla AI göstermemesi için daha fazla uğraşacağım. Çünkü gene AI bence kullanılmalı çünkü güzel duruyor, güzel yapıyorlar. Ama onları doğallaştırmak için Meriç'im bu eleştirini göz ardı etmeyeceğim. Haksızlığı bavuluma koyup uçarak Londra'ya gelmek istiyorum. Ben Londra'yı çok seviyorum. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Böyle ben Lille'de yaşadım bundan öncesinde. Paris'te belli çok az böyle bir okul, bir kurs dönemim olmuştu. Sonra Lille'de ben yaşadım. Ama ben Londra bir şekilde benim böyle çok ev gibi hissettim Londra'da. TikTok devam et. TikTok'ta yapıyoruz. Evet, TikTok'ta yapmaya çalışıyorum TikTok'ta da bir şeyler ama ben çok kısa içerik insanı değilim. Ve gördünüz arkadaşlarım bir tık sivri dillik de var, bir tık konuşurken dikkat etmemek de var. TikTok biraz daha kısa içerik yeri ya. Yapmaya çalışıyorum bakın daha fazla. Bakmaya çalışırım. Ama bunun erkek kadın yoğunluğuyla alakalı bu eleştiriler işte erkek kadın bunlarla ilgili değil ya Meridic'cim. Yani neden erkekler daha fazla, neden kadınlar daha az algoritmada gözüküyor? Genel YouTuber'ların böyle bir sıkıntısı var. Yani neden en çok erkek var diye. Ama bunların sebepleri kapak ya da TikTok olduğunu zannetmiyorum. Daha farklı bir neden olmalı. Bir bağlantı kuramadım arasında. Bu arada yapay zeka ile kapak yapmaya ben bayılıyorum. Ben çok seviyorum. Biraz fazla cafcaflı gözüküyor ama doğallaştırmaya çalışacağım. Bakacağım. Ama işte onların da tıklanması daha fazla oluyor arkadaşlar. Kendi yaptığım kapakların tıklanması daha azdı biliyor musunuz? Yani uğraştım böyle şöyle de yapayım böyle de yapayım falan. Bu arada ChatGPT yapay zekayı ben şöyle kullanmıyorum. Bunu yap ve ver ve hemen copy paste kullan değil. Yapay zekayı bir tık daha hadi şunu şuraya koy, şunu buraya koy. Bir tık daha kendi zevkime göre yönlendirerek yapıyorum. Kendi zevkimi beğenmemiş olabilirsiniz. Çok cafcaflı olduğu için. Ama doğallaştırmaya bakarım inşallah kendim kendimi durdurabilirsem süslememek konusunda. Dur açıklıyorum bacım. Bekliyorum Mericim. Burada biz bizeyiz zaten. 5 dakika şaka yapalım dedik kaçtı hepsi. Ay. Tüm yayını baltaladım. Mericim olur mu öyle şey? Senden gelecek baltaya da razıyız. Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olur mu ya?
Ya gündemden konuştuğumuzda da gelen insanlar bazıları biraz fazla defansta geliyorlar. O yüzden bu tip konular da tatlı. Ya Insta'ya ve TikTok'a kaçtı. Bunun sebebi biraz da yaptıkları içerik yüzünden. İçerik üretmekten, yani şöyle, içerik ürettikleri konular sohbet, muhabbetten çok kadınlar biraz daha vlog, hayat, işte standart hayat biçimleri, makyaj, kıyafet. Bu gibi konular TikTok'a, Instagram'a daha iyi adapte edilebiliyor. Ama bizim gibi bir şey izleyip sohbet etmek, bu gibi şeyler çok kısıtlı kalıyor Instagram ve TikTok için. Bir tık Instagram ve TikTok daha kısa içerikler olduğu için ve işte bir şey konuşurken, sohbet ederken başını sonunu izlemen gerekiyor. Ama bir işte makyaj videosu. Bu arada aşağıladığım için değil tabii ki de. Onlar da çok güzel işlerini yapan çok fazla insan var. Yani bunu öyle bir yerden asla çekilmesin. Asla öyle bir amacım yok. Sadece biçim, içerik biçimi. Bak 6 oldu. Futbol yazınca 6, 7 oluyor. Futbol yazın. Futbol! Yok ya, yani burada sohbet etmek de güzel. Kaç kişi olduğumuzun çok bir anlamı yok benim için ya. Ben burada sizinle sohbet etmeye bayılıyorum. Kaç kişi olursak olalım. Yani evet, canlı yayın arkadaşlar. Mesela YouTube'da bakın, canlı yayın daha çok hep erkekler yapıyor. YouTube'da genel baktığınızda da yorum, inceleme yapan kadınlar da var, çok güzel. Bu kanalda hepsini davet ettim ve hepsini dediğim, izlediğim çok güzel içerik üreticisi kadınlar var. Çok güzel içerikler üretiyorlar. Ama azız. Gerçekten azız. En sevdiğin takım ne derin? Ya azız. Kadın içerik üreticileri gerçekten az. Bir şekilde YouTube algoritması, ben bunun şeyden olduğunu düşünmüyorum bu arada. İnsanlar izlemiyor. Hayır, insanların önüne çıkartmıyor bir şekilde algoritma. Ona yani çok robotik ve biraz daha algoritma datalarla işleyen bir ortam olduğu için öne çıkarmıyor bir şekilde seni. Yani içerik üreticisi kadınlar da çok güzel içerik üreticisi, konuşan, sohbet eden kadınlar var. Ama nedense o insanlar çok fazla öne çıkmıyor ve bence canlı yayın yapan çok güzel kadın. Ben çok Twitch'çi değilim, çok izlemişliğim yok ama YouTube'da mesela canlı yayınlarını gördüğüm çok az kadın var. İşte ama erkekler YouTube'da uzun uzun konuşabiliyor. Kadınlar TikTok'ta çok fazla uzun konuşamıyor. Yani canlı yayın yapıyorlar ama canlı yayınların kalitesi TikTok'ta bir tık daha düşük oluyor. Ve tamamen para gönderebildiğin için TikTok'ta ne kadar sükse yaratırsam, o an ne yaparsam mesela daha fazla para gelir, ona odaklanıp yapıyorlar. Gerçekten oturup bir format, sohbet yayını yapmıyorlar maalesef. Yapamıyorlar ya da o TikTok'un yapısı gereği belki de. O açıkları yüzünden. Çok güzel konuşan, sohbeti güzel erkekler de var. Yani burada cinsiyetçilik yapmayayım ama bunu yapan ya erkekler değil, algoritmanın saçmalığı aslında biraz da. Pride Month arkadaşlar. Pride'ınız kutlu olsun. Gönlünüzce yaşayın. Bu arada bunu da söyleyeyim. Sevgi. Love is love. Beni o yüzden de takipten çıkaran çok vardır bu arada, duruşum yüzünden büyük ihtimalle, bakış açım, ama onları zaten hedeflemiyoruz. O yüzden evet, yani çıkarsınlar zaten. Kötü laf etmeden çıkarsınlar direkt. Benim gibi düşünmeyen bir insan ben büyük ihtimalle sempatik gelmem. Laf etmektense direkt bloklayıp beni hiç görmemek çok daha iyi bir seçenek bence. Hepimiz açısından. En güzeli. Pride içerikleri mi yapsam acaba? Daha fazla queer ve kadına ulaşmak için. Pride dizileri. Melody Bol ya, manyaksın.
Oh, 2 saat 15 dakika olmuş. Ha, güzel konuşmuşuz. Gündemden konuşurken çok geldiniz. Ya Brianacığım, siyasi fikirlerin nerede farklılık gösterdiğiyle de alakalı, biliyor musun bu? Hep biraz daha ılımlı ve karşı tarafı ofensif, yani nefretle bakmadığında her fikri izleyebiliyorsun tabii ki. Yani her fikri demeyelim ama işte dediğim gibi çok nefret ve çok kendinden olmayanı hemen dışlamak gibi bir karakterin yoksa izleniyor. Ama yani ben çok kişiliğim yüzünden, karakterim yüzünden ya saçma sapan. Arkadaşlar ben zannediyordum. Kötü yorumlar bir noktadan sonra gelir. Hani çok izlendikten sonra kötü yorum gelir diye düşünüyordum. Şu evrede bile kötü yorum geliyor olması ve kötü yorumdan kasıt bu arada benim fikirlerim beğenmeyebilir. Bir dizi filmi izledim ve saçmaladım. Bir yeri yanlış söyledim. Hiç hatırladığım gibi değil ya da hiç baktığım yerden bakmıyor. Ben öyle düşünmüyorum falan. Bunlar değil kötü yorum. Hakaret yorumlarından bahsediyorum. Neden mesela az izlenen bir insana da zaten hakaret edilir yani. Bilmiyorum, bu kadar hızlı hakaret yorumu alacağımı hiç düşünmemiştim. O yüzden diyorum, bir önceki yayında konuşmuştum ya. Konuşmuştuk ya Mere, Twitter'a düşersem biteriz diye. Twitter'a düşersem yani çok izlenme gelebilir ama ben ne kadar istiyorum acaba? Bir ikilem. Çok izlenince gelen çok kötü yorumlar da yani. Bu arada gerçekten mesela evet, insanlar öfke. Ben mesela toplum olarak toplumdaki kimsenin kimseye öfke duymasını doğru bulmuyorum. Biz bence hiyerarşik olarak hep biraz daha üstümüzdeki insanlara öfke duymamız gibi, yani gerekli gibi. Birbirimize değil. Bizi bu hale getirenlere öfkelenmemiz gerekiyormuş gibi. Bu hafta ne izleyeceksin? Ellie izleyeceğim işte. Meredith Ball. Ellie hemen izleyeceğim. Yarın falan izlerim Ellie. House of the Dragon'ı yarın izleyeceğim ve videosunu çekeceğim. House of the Dragon konuşabiliriz. Gelin. Gelin, herkes gelsin, House of the Dragon konuşalım. House of the Dragon'ın 3. bölümü geldi mi? Bakacağım bir saniye. Geldiyse 3. bölümünü izleyeceğim. İlk 3 bölüm inceleme videosu çekeceğim. Woohoo! Daha çok House of the Dragon figürü istiyorum ya. Funko Pop'lara bayılıyorum ama böyle büyük figürler çok hoşuma gidiyor ama çok pahalılar. Bu figür sektörü inanılmaz pahalıymış arkadaşlar. Ben böyle hevesle ilk Lego'ya ben çok başladım. Şu anda arkamda çok Lego görmüyorsunuz. Çünkü taşınırken çoğu bozuldu. Hepsi şu an patların içerisinde saklı arkada. Ben Lego ile girdim bu sektöre. Lego da çok pahalı. Figüre geçtim falan. Çok pahalı bir sektör ya. Çok güzel House of the Dragon figürleri var. Bayılıyorum ama tanıdık olsa daha güzel olur, biliyor musunuz? Tanıdık birileri bana gönderse reklamını yaparım arkadaşlar. İzleyen varsa figür yapan ve reklam isteyen, ben burada o figürleri cılkını çıkartırım reklamının. Çok severim figür. O sahne dışında Mary çok güzel ilerliyor. Abartıldığı kadar güzel mi? 2. sezon o kadar kötü ki 3. sezon bir anda inanılmaz güzel başlamış. Yani hem savaş sahnesi hem Rhaenyra'nın. Bu arada Meredith Ball, House of the Dragon'ı sen benim gibi feminist bir yerden çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü House of the Dragon 2 kadın savaşı gibi gözükse de aslında sistem ve sistem dışının savaşı gibi bir şey. Ve aynı zamanda çok alt metinleri yüksek. Savaş, bu başta canlı yayında da söylediğim gibi, savaş dediğimiz şeyin gerçekten bir grup insanın birbiri arasında olan ve aslında halkın en çok zarar gördüğü ve kazananı olmayan bir şey.
Çok güzel bir yani House of the Dragon 1. sezonu çok güzel. 3. sezonu da bence çok güzel ilerliyor. İlk 2 bölümü çok güzeldi. Bir kadının tahta oturmaya çalışmasını anlatıyor. Westeros tarihinde ilk defa bir kadın tahta oturacak ve onun hikayesini de izliyorsun falan. Güzel. O yüzden bak, Westeros tarihi dediğim o evrenin, Westeros ülkesi tarihinin anlatıldığı bir şey. Yani olmayan bir ülke yaratılıyor. O ülke Westeros. Bunları biliyor musun bilmiyorum. Belki Game of Thrones evreninden uzaksındır, olabilir. İşte orada ilk defa bir kadın tahta geçiyor. El konusu ne bacım, onu anlatır mısın? Elin konusu da şu. Hatta göstererek anlatayım isterseniz. Çünkü Legally Blonde izlediniz mi? Tam bir 2000'ler girl filmidir. Bir dakika, hemen göstereceğim size. Legally Blonde. İzlediniz mi arkadaşlar filmini? Filmini izlemediyseniz filmlerini çok severim. Filmlerini izlemenizi öneririm. Mary DeBall, senin de seveceğin çok aslında gene feminist dilli bir filmler olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan bakılınca aslında çok kalıpçı gibi gözüken ama filmi izlediğinde gerçekten de o kalıpları bozduğunu düşünüyorum bu filmin. Özellikle 2000 yıllarında. Bu filmin Elle dizisi, bu filmin prequel dediğimiz. Prequel ne demek? Elle karakterinin üniversite zamanını anlatıyor bu film. Üniversitede Harvard'a giden pes pembe bir kadının, aslında zeki kadın algısı, kafada oluşturan algıyı bozan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Harvard'ı kazanıyor falan, hukuku falan kazanıyor. Ve bu filmin lisede geçen versiyonu. Yani Elle karakteri bu sefer lisede. Bu olaylar olmadan önceki hayatını anlatıyor. Filmdeki olaylar olmadan önceki hayatını anlatıyor. Bu arada gerçekten güzel bir film. Ben evet, Reese Witherspoon oynuyor. Güzel bir film serisi bence. O yüzden dizisini merak ediyordum. Hatta Prime videomda şey demiştim. Viral böyle hemen olmayacak ama izleneceğini düşündüğüm bir dizi demiştim. Şu anda da biraz öyle gidiyor aslında. Çok virallik bir dizi değil ama izleniyor. 2. sezonu falan gelecek. Big Little Lies çok iyi diziydi bence de. Ben Reese Witherspoon'u mesela çok bu sektörde güçlü kadınlardan biri. Kendi yapım şirketini kurup güçlü bir kadın karaktere dönüştü sektörde. O yüzden de takdir ediyorum. Bir devamı mı geliyormuş bilmiyordum. Reese Witherspoon. Bayılıyorum bu kadına ya. Sevdiğim bir filmdi. Bayılırım bu 2000'ler estetik filmlerine. IMDb'de listem bile var. Atmıştım size bir önceki yayınlarda linkini. IMDb listemi. Eğer 2000'ler estetiğini seviyorsanız seveceğiniz dizileri listelemiştim, filmleri. Daha ne var ne var. Diziden çok umudum yok. Brianna'cığım aslında 2. sezon onayını falan da aldı proje. Reese Witherspoon yani kadın yapımcılığını yapıyor. Ben o yüzden güveniyorum, biliyor musun? Bence kaliteli bir iş olmuş olabilir. Daha izlemedim. Ama kadına güveniyorum açıkçası.
The Morning Show falan da o yaptı. Daha ne var ne yok. Vallahi Mary the Bolcum. Daha ne olsun, daha ne konuşayım valla, çok bir şey de kalmadı. Gündemle ilgili her şeyi konuştuk. Taylor Swift konuştuk. Deniz Göktaş konuştuk. House of the Dragon konuştuk. Elle konuştuk. Enola Holmes konuştuk. Oha, ne kadar çok şey konuşmuşuz. Lord of the Ring konuştuk. Her şeyi konuştuk. Yoruldum. Arkadaşlar, yorucu bir şey, biliyor musunuz? Yorucu bir şeymiş. Konuşma, sohbet etmeye bayılırım ben bu arada. O ayrı bir şey de. Bir saniye, bir şey bakıyorum. Hemen döneceğim. Bu seneki yaz dizileri hakkında ne düşünüyorum? Ben hepsini izledim. Birinci bölümlerini. Sonraki bölümleri izlemedim. Muhtemel Aşk'ı beğendim gibi, ama Muhtemel Aşk'taki kadın karakter bana biraz fazla, erkeklerin seveceği bir kadın karakter oluşturacağız diye bir tık beni bazı noktalarda sinirlendirdi. Video karşıma çıktı böyle Twitter'da falan. Bir hoşuma gitmedi bazı sahneleri. Ama güzel bir, akıcı bir dizi. Daha 17 çok biraz kast, biraz oyunculuklar, evet hep genç istiyoruz dedik ama oyunculuklar bana çok geçmedi. Altı Üstü İstanbul mu ne, öyle bir dizi vardı. O da çok dram ve bana fazla arabesk geldi. Bunu konuştum. Bunu konuşurken şeyi koymadım ama olsun. Yaz dizilerinde böyle, yani Muhtemel Aşk'ı beğendim. Yani daha böyle en aralarında en sürükleyicisi Muhtemel Aşk bence. Doğan'ın Kanunu diye bir dizi çıkmış. Onu hiç izlemedim, bilmiyorum. Bu üç dizinin ilk bölümlerine baktım. Muhtemel Aşk'ın da bölümleri, sahneleri falan karşıma çok çıktı. Çok galiba Twitter'da çok konuşuluyor. Daha 17'de de çok konuşuluyor. O da çok karşıma çıkıyor. Orada ben oynuyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Daha 17'de ben oynuyorum. O çok karşıma çıkıyor konuştukça biz. Abla, yayın yapmaktan yorulmuyor musun? Ya Mehmet, biliyor musun, ben en az süreli yapanlardanım. Daha uzun süre yapıyorlar. Maalesef ki burada daha fazla yapıp şey yapman gerekiyor. Kalıcı olmak için ne kadar çok yaparsan o kadar iyi. Mehmet'cim, teşekkür ederim canım, yorulmuyorsun. Bayağıdır yayındasın. Beni düşünen bir insan. Teşekkür ederim. Dilara, evet ya, orada ben oynuyorum arkadaşlar. Daha 17'de oynuyorum. Ciddiye almaz değil mi kimse? Hangi daha 17 karakterini canlandırıyorsun? Mehmet, hayır. Bu arada umarım şaka olduğu anlaşılmıştır. Orada bana benzetilen bir oyuncu var Mehmet'cim. Ben ona benzetiliyorum, ya da öyle söyleyeyim. Açalım mı bir daha? İnsanlar geldikçe daha da çok beni benzetsinler, bu konuşulsun. Niye konuşulsun bilmiyorum. Bir dakika, açamadım. Ben bu hanımefendiye benzetiliyorum Mehmetciğim. Kim? Evet, bu mesela burada da benzetiliyor. Bak, burada da benzetiliyorum, bilmiyorum. Mary'cim, açıklıyorum burada, kardeşim falan. Yok. Ama benzetiliyor muyum bilmiyorum. Benzetiliyorum. Beni doğuran anam bile dedi benziyorsun diye, o yüzden. Onun saçı kahverengi mi? Galiba kahverengi, açık biri. Benim buradan koyu kahverengi gözüküyor ama açıktır. Aynı sınav.
Dolgu. Yaptırsam ya. Ay korkarım ben. Böyle şeylerden ben korkarım. Çok güzel bir hanımefendi bu arada. Ben iltifat olarak kabul ediyorum. Maşallah ne kadar güzel bir kadın ya. Nasıl ya? Ben benzemiyorum. Bence bu çok güzel bir kadın arkadaşlar. Saçmalamayalım. Bu kadın çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Bu kadın neden sadece kötü kadın rollerini oynuyor acaba? Sektörün adaletsizliği. Çok güzel kadın çünkü arkadaşlar yani. Baksanıza gülünce falan da ne kadar güzel. Bana fazla aslında Brianna'cığım. Oha! Bence çok güzel kadın diyeceğim ama teşekkür ederim aşkım ama bence çok güzel kadın ya. Bence bayağı güzel. Dilara diye opan işte. Ya bilmiyorum gıcıma gidiyor bu kadın. Sesi de gıcıkım öyle mi diyorsunuz? Benim sesim de kötüdür arkadaşlar. Demek ki her şeyde benziyoruz hanımefendiyle. Benim de sesim kötüdür. Berbat bir sesim vardır. Ama güzel bir kadın. Bence güzel bir kadın yani hanımefendi. Benim için zaten ay. Arkadaşlar bende estetik yok. Ama bunu iyi bir şekilde söylemiyorum bu arada. Tırsarım. Çok isterim yaptırmak. Çok isterim yaptırmak ama bende estetik yani ben korkarım. Bende nasıl duracağına emin olamadığım bir şey ya. Ben çok korkarım. Bir de bu hanımefendinin vücudu bende yok arkadaşlar. 3 kişi lütfen arkadaki oyuncakları açalım. Ya arkadaki Mehmet çok isterdim açmak ama arkadaki oyuncakları şu anda bir oyuncak ben hiç kutusundan çıkarmayı sevmiyorum hiçbir şeyi. Kutusundan çıkarmadan bir video çekeceğim. 2 şu anda bozarsam yayına devam edemeyiz. Maalesef o yüzden bu canlı yayında yapamam bunu. Ama videosunu Mehmet bana DM'den yazsan beni sürekli bana hatırlat Instagram'dan çekeyim videosunu. İnsana her şey değişiyor. Malafatı vesaire. Ay çok zor. Nasıl acaba? Ne oynadı? Ne estetikler? Malafatı yazmış. Ağlayacağım. Ben yapamam. Arkadaşlar ben estetik bilmiyorum. Bu arada şeyden korkmuyorum aslında. İğneden falan korkmam ben. Çok benim canım biraz şeydir. Ben biraz zor hissediyorum. Niye bilmiyorum öyle. Ama ne olacağını bilmiyorum ya. Birinin ellerinde ya o an. Benim yüzüm. Kimseye güvenemem ben. Güvenemem yani. Nasıl bir şey çıkacak acaba diye. Yoksa mesela bak dudağımın üstüne yaptırmak çok isterim arkadaşlar. Dudağımın üstüne yaptırmak çok isterdim. Kendime buralara aldırıyorlar ya. Hollywood diyorlar. Ne diyorlardı buna ya? B ile başlıyordu. Unuttum. Yanakları falan aldırıyorlar. Mesela onu yaptırmak çok isterdim. Yaptırmak isteyeceğim o kadar çok şey olurdu ki. Yağ aldırma. Olabilir. Ben de acıya okurum ama ben güvenemiyorum işte. Daha vücutsun. Öyleyim zaten. Mehmetciğim bunu zaten söyledim. Vücudumuz asla benzemiyor. Öyle daha vücutlusun. Ay ne tatlısın. Daha kilolu diyemedim. Daha etlisin diye daha vücutlusun. Kibarlığını seveyim Mehmet. Evet öyle canım. Benim öyle bir gücüm olamaz arkadaşlar. Ben bu arada oldum. Ben arkadaşlar her vücutta oldum biliyor musun? Yani şöyle. Benim çok kilo verdiğim bir dönem de var.
O Dilara'dan daha inceydim bir dönem. O dönemlerim de var. Ben balık etli bir insanım. Yapabilecek bir şey yok. Yerim seni Meridim. Teşekkür ederim. Ben çok ince olduğum bir dönem de var arkadaşlar. Böyle İrem Derici'nin anlattığı bir hikaye var. Çok kilo vermiştim ve olaylar yaşadım falan. Arkadaşlar buradan bu yayını koyacağız ya. Ben söylemek istiyorum. Ben çok kilo verdiğim bir dönem var. 8 ayda 40 kilo verdiğim bir dönem var. 8 ayda 40 kilo. Şaka değil gerçekten. 8 ayda 40 kilo verdim ben. Ve o dönem ben bütün bacaklarımdaki sinirleri falan kaybettim. Bu yüzden bu güzellik standartları çok acayip bir şey. Çok takıntılı olduğunda her türlü kilo alınıp veriliyor biliyor. Ve önemli olan sen kendini hangi vücutta daha sağlıklı, kafa olarak, mental olarak önce sağlıklı hissediyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bu yüzden bize bağlı. Yani ben spor yapmayı seviyorum, yürüyüş yapmayı seviyorum ama ben mesela bir daha o kadar kilo vermek istemem. Çünkü sinirlerimi kaybettim falan. Geri aldım Mehmet böyle. O kiloların hepsini geri almadım da birkaçını aldım yani ve o sürdürülebilir bir şey değil biliyor musun? Çok inanılmaz bir emek. Bunu teşekkür ederim bu arada. Çok inanılmaz bir emek ama sürdürülebilir bir şey değil. Hem çok hızlı kilo veriyorsun hem çok fazla kilo veriyorsun. Sinirlerimi, ayağımdaki sinirleri kaybettim ve ayağımı oynatamıyordum. Çok büyük sorunlar yaşadım. Yani araba kullanamazsın denildi ve fizik tedavi gördüm aylarca. Hem fizik tedavi gördüm hem iğnelerle vitaminler verildi falan bana. O yüzden şöyle söyleyeyim. İnsan sağlıklı olmaya odaklanmak güzel bir şey. Ama kafa sağlığı çok önemli biliyor musunuz? Çok kilo veren insan, çok kilo vermek bir noktada psikolojik bir nedenden dolayı öyle olmaya başlıyor. Yani çok ona odaklanmış oluyorsun falan. Bu yüzden arkadaşlarıma genelde söylediğim en çok şey şu. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı hayata odaklanmak güzel bir şey ama insanın bir günü bir güne de tutmuyor. Onu da haklı buluyorum. O yüzden dengeli olmaya çalışmak. Kilo vermek zararlı değil tabii ki de Mehmetciğim. Kilo vermek zararlı değil. Şöyle dengesiz kilo vermek, mesela 8 ayda 40 kilo vermek çok fazla. Doktor kontrolünde vermek gerekiyor ya da evet doktor kontrolü çok önemli. Diyetle vermek değil. Ben diyetle çok denedim, vermemiştim. Sonradan kendim kurarak verebildim. Ama sonra doktor kontrolüne gidip hem destek alman, hem psikolojik destek hem de normal doktor desteği, diyetisyen desteği almak çok önemli. Çünkü işte bir noktada bu psikolojik bir soruna dönüşüyor. Psikolojik soruna dönüştüğünde arkadaşlar benim boyum 1.69-70. Ben kendimi 48 kiloda bile kilolu buluyordum. Yani ve aynaya bakıp kendime çok kiloluyum diyordum falan. Yani bu bir psikolojik bir sorun arkadaşlar. Bir noktada bu psikolojik bir soruna dönüşüyor. Bu yüzden kilo vermek sağlıklı olacaksan, daha sağlıklı olacaksan güzel bir şey. Ama güzellik standartlarına uyacağım diye bir inat içerisindeysen ya da kendini bir standartlara uydurmaya çalıştırıyorsan işte o zaman sağlıksız bir noktaya kayıyor. Herkes kendine göre bence bunu. Bu arada kişisel bir durum, kişisel bir yolculuk yani bu. Peki spor yapıyor musun abla? Ben çok spor yaptım. O dönemde de çok spor yaptım. Şu anda sadece ben yürüyüş yapmayı seviyorum. Genelde yürüyüş çok yapıyorum. Ağırlık kaldırmaktansa ben yürüyüş insanıyım yani. Önceden TRX falan yapıyordum. Çok fazla işte daha denge, yogada oluyordu. İşte aletli pilatesler falan da yaptım. O dönem çok yapmıştım. Ama bu dönemde artık daha fazla yürüyüşe odaklıyım yani. Bana psikolojik anlamda yürüyüş çok iyi geliyor.
bilmiyorum, bana böyle bir şeylere odaklanmak o an. Çünkü genel anlamda çok anksiyetik bir insanımdır normalde. Yani gece 3'te bile bir şey yapıp yapmadığım hakkında kendi kendime kızabilirim. Bu yüzden sporda yürüyüş yapmak, bir şey açıp izlemek yürüyüş yaparken bana psikolojik olarak da çok iyi geliyor. Kas çok önemli Meridibol. Ben kas kaybettiğim için sinirlerim zarar gördü. Ayağımı böyle yapamıyordum. Hareket ettiremiyordum sinirleri kaybettiğim için, kas kaybettiğim için. Yani fizik tedavi ve o süre çok psikolojik olarak çok insanı yaralayıcı. Bütün saçlarım değil ama saçlarımın şuraları falan dökülmüştü Meridibol, biliyor musun? Yani bir genç kadın olarak da çok zorlu bir süreçti. Voleybol takip ediyor musun ve oynuyor musun? Ben voleybol bayılıyordum. Oynuyor musun? Ben her şeyi oynadım arkadaşlar. Ben her şeyi oynadım. Hatta voleybol hocam bana şey demişti. Sen neden takıma girmedin demişti lisedeyken. Ben de demiştim ki ben işte bir şeyde duramıyorum demiştim. Ben çok maymun iştahlıydım arkadaşlar. Ben her kulübü dener, her kulübe gider, her şeyi deneyeyim falan, böyle bir insandım. Voleybolda da çok seviyordum, oynadım, bayılıyordum. İzlemeyi de çok severim. Ama sürekli takipçisi değilimdir. İzlemeyi severim. Hatta tek sevdiğim spor falan galiba izlemeyi. Genelde ben şeyleri izlemeyi severim. Skaterları, ne derler ona, buz patencilerini falan çok severim izlemeyi. Evet Meridibel'cum, anoreksiya gibi bir şey, ona doğru gidiyordum. Saçlarım döküldü işte, o kadar kötü bir durum. Şimdi onu da yaşayınca bizim cılız Hürrem vücudu. Hürrem'in vücudu efsaneydi ya. Bayılıyordum. Çok iyi. Ben de 25 kilo verdim diyetisyenle ve bir senemi aldı. Aktivite olarak sadece yürüyüş yapıyordum. İşte diyetisyenle vermek sağlıklı bir şey aslında bir noktada. Ama ben diyetisyenlerin şusuna da uymuyorum. Şunu ye, bunu yeme. Ben yani çocukken çok onlara gittim ve hiçbirinin bir işe yaradığını düşünmüyorum. Bence insanın ya diyetisyen kontrolünde olacaksın ama yiyip yemediğin her şey gene de biraz da senin elinde olacak. Neyi yiyip, çünkü neyi sevip sevmediğimizde de ayrı bir şey. Ben mesela arkadaşlar çok fast food seven bir insan değilim. Ama onlara göre cheat meal dediğin bir şey var mesela. Hamburger, pizza veriyorlar. Yiyebilirsin bir gün mesela, bir öğünde diyorlar. Ama ben bunu sevmiyorum mesela. Başka bir şeyle değiştirmeliyim falan filan. Bu çok aslında uzun bir süreç. Voleybolun o kadar takım tutar derecesinde izleyicisi değilim Mehmet. Yani seviyorum, izliyorum ama denk geldikçe izliyorum. Çok şey değilim. Voleybolda takım var nasıl yani? Evet, evet. Yani öyle kulüpleri takip edecek kadar voleybolcu değilim. Yani voleybol izleyicisi değilim. Ama çıkınca izliyorum ya da büyük maçlar olunca, milli takım maçları olunca izliyorum. Ama genelde ben daha hastası bir insanım. Günaydın. Takımlar olduğunu biliyordum. Ama ben çok o takipçisi değilim o kadar. Milli maçları çok takip etmeyi severim. Milli takım, o da desteklediğim için kadınlarımıza bayılıyorum hepsine. Onları desteklemek için de çok izliyorum. Yani çok izliyorum dediğim, izlemeye çalışıyorum. Ama takımcı ve değilim hiçbir sporda. Ben çocukluğumdan beri en sevdiğim şey buz pateni izlemektir. Buz pateni olimpiyatlarda falan izlemeye de bayılırım. Durup durup mesela şeyleri açar izlerim. YouTube'da yazarım, Best Olympics Skaters falan deyip böyle bütün buz patencilerini, adlarını, ya ben adda berbatım ama hepsini mesela izlemeye bayılırım. Buz pateni bana inanılmaz geliyor. Özellikle çift buz patenleri, çiftliler çok acayip geliyor. İzlerken böyle falan oluyorum. Bir mucize izliyormuş gibi hissediyorum. Evet, Ice Dance çok severim. Ben de bayılıyorum. Buz pateni özellikle partnerlerde falan, ya bir insanın bir insana o kadar güvenmesi olayı
bende acayip bir hayranlık uyandırıyor. Nasıl seni o şeyde atıp tutmasını izin veriyorsun, anladın mı? Acayip gelen bir şey. Çok basit bir yerden ama çok zor. Ben de Winx Club severim. Barbie'ler vesaire. Vereceğim. Ben de onlarla büyüdüm hayatım. Onları da çok severdim. Ne vardı? Ne çok Barbie filmi, dizisi vardı. Şu anda var mı o kadar bilmiyorum. Buz Pateni filmlerin, dizilerine de çok severim mesela. Çok eski 70'lerden kalma Ice of the Age of the Ice mı ne? Böyle bir film serisi vardır. 80'lerden falan kalma filmler falan vardı. Böyle buz pateni partnerlerini falan anlatır. Aşk, böyle aşırı melodram, böyle pembe dizi gibi, onları bile izlerim. Çok seviyorum. Buz pateni bana çok estetik gelen bir şey. Ay hiç durmadan dönmek hayalim. Çok iyi. Evet ya. Of, benim de hayalimdi. Çocukken falan da bayılıyordum. Şimdi de öyle. Abi nasıl yapıyorlar ya? Nasıl? Anladın mı? Nasıl? Hem onu nasıl yapıyorlar? Bir tane video var arkadaşlar. İzlediniz mi bilmiyorum. Bir çift. Kızı yani atıyor, alıyor, savuruyor falan. Abi şu an o an izlerken neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Bunların anaları, babaları ne düşünüyor acaba? Şu an ben o çocuğun anası babası olsam, atılan kızın anası babası olsam, hepsi büyük dert, anladın mı? Hepsi büyük dert ya. Çocuk olan, erkek olan olsan da dert, kadın olan, çocuk kız olan, onun anne babası olsan da dert. Her türlü vebal. Ya ben de Meridibol, ben buz pateni de denedim bu arada. Ben arkadaşlar her şeyi denedim. Bak gerçekten söylüyorum. Ben felsefe kulübüne bile gitmiş bir insanım. Ee, ben buna çok gülüyorum. Çok affedersiniz ama yani dalga geçmek için değil de felsefe kulübündeydim ben mesela. Komik geliyor benim felsefe kulübünde olmuş olmam. İnsanlar da gülüyordu. Arkadaşlarım da gülüyorlardı. Komik benim felsefe kulübünde olmam bence. Ben her kulübü denemiş bir insanım. Ve buz patenine de gittim. Arkadaşlar ben buz pateninde şöyle bir şey yaşadım. Gittim ilk ders. Bana dediler ki bir buza çıkın. Arkadaşlar ben normal zaten orada ayakkabılar verdiler. Ben o buz pateni ayakkabılarını aldım elimle. Elimi tuttum. Buz patenine böyle yerde emekleyerek gittim. Yerde elimi tutamadım buzda. Ve dedim ki ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Şurada otomat var. Çikolata verin bana. Ben kenarda oturayım. Ve bize şey yapmışlardı. Ayakkabılarınızı falan çıkartın. Normal yürüyün. Önce bir buzu tanıyın falan demişlerdi. O zaman ilkokul, ortaokulda falandık. Ben onu da yapamadım. Ben normal ayakla yürüyemedim orada. Ve emekliyordum. Yerde sürekli emekleyen bir tip düşünün. O bendim. Yani buz pateninde. Normal ayaklarımla yürüyemedim buzda. O kadar yani bilmiyorum, filmlerdeki gibi olur diye düşündüm büyük ihtimal. Ben çok film dizi izlemekten sürekli filmlerde ve dizilerdeki mesleklere özeniyordum. O yüzden her kulübe gidiyordum. Ve buz pateni filmlerdeki dizilerde özendiğim için gittiğimden benim için korkunçtu. Annem arayıp şey demişler. Derin buza çıkmayı reddediyor. Düşünsene, siz arayıp bunu diyorlar. Derin buz patenini reddediyor. Gerçekten reddettim. Kimseye güvenemem, kendime de güvenemem. Meridibol, ben dengesiz bir insanım zaten. Ya ben güç dengesi çok nerede ne helle giderim. Yaptım diye mutlu olurken bir anda kafa üstü bulurum. Ne güzel her şeyi denemişsin Brianacığım. Evet. Ya hobi katiliyim. Böyle bir şey olamaz. Felsefe kulübünden tut buz patenine, oradan seramik kulübüne, seramik yapmışım var, berbattı. İlkokuldayken. Annemin şöyle bir anısı var. Anneler günü arkadaşlar ve biz yapmışız bize. Seramik yaptırtmışlar. Ve girmiş kulüp odasına. Hemen benimkini bulmuş. Ve işte hocam falan galiba sormuş nasıl buldunuz falan. En kötüsü oydu çünkü.
Ben çok yeteneksizim. Benim yetenekli olduğum tek kulüp tiyatro kulübüydü arkadaşlar. Bir de felsefede de garip bir şekilde çok yetenekliydim. Boş yapıyordum çünkü. Ve ben boş yapmaya bayılırım. Ve neyi neden oldu mesela? 3 saat konuşurum onunla. Yani şu an 2 saat 50 dakika oldu farkındaysanız. Ben konuşurum. Ve felsefe kulübünde de olay konuşmaktı mesela. Ben bu iki kulüpte, bir tiyatro kulübünde çok eğlenmiştim ve çok seviyordum. İki de işte felsefeydi. Bu hobilerden şimdi devam ettiğin var mı? Tiyatroya ben sonradan bir canlı yayında da bahsetmiştik. Tiyatroya şöyle tiyatro olarak değil oyunculuk eğitimi alarak diyalogda bunu söylemeyecektim söyledim. Oyunculuk eğitimi aldım. Bir 6 ay falan devam ettirdim ama sonrasında çok da fazla hobilerime zaman ayıracak bir hayat yaşamadım. 19 yaşında zaten yurt dışına taşındım. Yani ben taşındım. Okumaya başladığım için tek başıma işte Fransa'da falan olmak beni çok hobilerimle şey yapamadım, ilgilenemedim. Ya Brianna Meredibol, Brianna var ya bizim bu hayattaki pozitif ve olmak istediğimiz yer. Brianna o. Ya hayatımda ihtiyacım olan insan ya. Gerçekten bayılıyorum. Benim en yakın arkadaşım da senin gibi Brianna biliyor musun? Benim bir kardeş gibi gördüğüm bir arkadaşım vardır. Arkadaşlar yurt dışında okuyunca arkadaşlıklarınız az ama böyle şöyle söyleyeyim az derken çok askerlik arkadaşı gibi böyle kader ortağın gibi bir şey oluyor ve benim en yakın arkadaşım Samya yıllardır farklı ülkelerdeyiz hatta son 3-4 yıldır halen daha en yakın arkadaşımdır. Hayatta iyiliğini, güzelliğini hayatta yani en çok düşündüğüm insanlardan biridir. O da benim öyle. Sorgusuz sualsiz güvendiğim, gözüm kapalı kendime emanet edebileceğim bir arkadaşımdır. O da aynı senin gibi Brianna biliyor musun? Böyle hem her şeyin pozitif tarafını da düşünür ama çok da zekidir. Analitik zekası da çok kuvvetlidir. Zaten finans okudu o. Ben finans seçmedim sonradan. Finans okuduktan sonra. Evlendi bu arada Mary Ball. En yakın arkadaşım evlendi. Hem de kocasıyla ilk flört zamanları ben de oradaydım. Duygulanıyorum Samya'dan bahsedince. O kadar hayallerime ortak bir insan ki. Onunla mesela aylarca konuşmayalım ya da mesela hayat çünkü seni bir noktada farklı yerlere eviriyor ya. Çok aynı ortamda değilsen, işte aynı okulda değilsen, aynı işte değilsen farklı hayatlara evriliyor. Ve mesela aylarca konuşmayalım. Biz konuşmaya başlayalım. Aynı yerden devam ediyor konuşma. Çok o yüzden kendimi şanslı hissediyorum böyle bir arkadaşla yani böyle bir arkadaşlığa sahip olduğum için. Buradan da ona sevgilerimi, aşkımı ilan ettim. Çok seviyorum abi. Bir de ben dışarıdan çok arkadaş canlısı gözüküyorum ama galiba o kadar hızlı güvenen bir insan değilim. O yüzden de çok değerli buluyorum böyle arkadaşlıkları. Rihanna da aynı ona benzettim. O yüzden aklıma geldi ve anlatmak istedim yani. Ya buraya Mary the Ball hiç aslında çok, biraz garip bir durum var. Sen kesin seçe etrafta kimse kalmadı. Dedi. Şöyle arkadaşlarım var ama dost başka bir şey. Ben çok sınıflandırırım etrafımdaki insanları. İyi kötü anlamda değil bu arada. Hepsinin iyiliğini isterim. Bütün arkadaşlarımın iyiliğini isterim ama karakterleri farklı olduğu için çok zıt kutuptaki insanlarla arkadaş olmuştum çok var. Halen daha öyle. Bazı arkadaşlarım birbirlerinden çok zıttır. Ama sınıflandırırım. Bu arkadaş derim, bu dost derim. Dost dediklerim azdır. Her şeyle güvenebileceğim insan sayısı azdır.
Kısmet de kısmet yani. Karşıma biri çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Benim öyle çok arayışlarım yok. Aramanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim de arkadaş piramidim vardır, kafamı çok... Evet Brianna'cığım, ben de öyleyim. Azgınlığım Meridibol, seni yerim. Ya ben o şeylerde biraz çok kısmetçi bir insanım. Ben birini aramanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü birini aradığında hiç yani o psikolojiye girdiğinde aşık olmak istiyorsun ve aşık olmayacağın bir insana belki de o an gözüne hoş geldiği için o karakteri yüklüyorsun. Ve çok yanlış bir şey olabiliyor bu. Her iki tarafı da zedeleyici bir şey oluyor. O yüzden aramanın doğru olmadığını, daha çok kısmet. Çıkar çıkar, çıkmazsa çıkmaz, yapacak bir şey yok. Yani arkadaş piramidi ne kadar doğru. Brianna çok güzel tanımlamışsın. Benim de aynen arkadaş piramidim var yani. Ve bu arada mesela hepsine değer veriyorum. O ayrı. Ama bazılarına gözüm kapalı güveniyorum mesela. Ve o bazısı çok azdır. Ve çok da olduğu zaten çok fazla insanla o şekilde olabileceğime de inanmıyorum ben. Benim sosyal bataryam var arkadaşlar ya. Ben çok sosyalleştiğimde yoruluyorum falan bazen. Bir de yaşla galiba geliyor. Üniversitede bir de yurt dışında okuyunca otomatikman bizim kurum. Meridibol öyle deme ya. Taylor Swift'la mı karşılaştırıyorsun aşkı bizi? Yanlış bir karşılaştırma, boş ver. Aynen Brianna, bende de öyle. Ama mesela çok yakın arkadaşımsa zaten ve dostumsa çok emin olduğum bir insan oluyor, biliyor musun? Yabancı erkekler nasıl peki? Farkları ne? İyi kötü. Yani Fransızlar çok başka. Burada Hintliler inanılmaz flörtöz. İngiltere'de çok Hintli insan var. Çok Asyalı var. Flörtöz olabiliyorlar. Hintliler çok flörtöz. Yaşadığım saçma sapan ve böyle sinirlendiğim anılar da çok var. Ama burada yakın arkadaşlarımdan biri Hintli bu arada. Kız arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. 2 tane Hintli çok yakın arkadaşım var ama erkekleri bayağı bir flörtöz. İngiliz erkekleri daha utangaç. Evet, doğru. Anılarını anlat. Anılarını. Yani Fransız erkekleri acayip. Bu arada Fransızlarda aşırı bir şey var. Nasıl söylenir ona? Cinsellik kavramı çok açık bir şekilde ve şöyle mesela seni alıyor. Mesela ilk defa tanıştığın bir insan. Bu benim ilk anda başıma geldi. Böyle aldı çocuk. İlk defa tanışıyoruz o an. Alıp diye öptü. Biz normalde bu yoktur ya, çok yeni tanıştığım insanın en fazla elini sıkarsın. Onlarda öyle bir şey yok. Yani Allah'tan French kiss yapmadı ama direkt mesela yanaktan hemen öpme ve böyle sarılıp çekme falan oluyor. Onlarda bir tık daha açık bu konularda. Fransızlar çok çok playboy var yani, aşırı çapkınlar. Ve oralarda yurt dışında çok fazla app kullanıyorlar ve biraz fazla one night stand var. Ben çok orada değilim. Ben yengeç burcuyum. Ben duygusal bir insanım. O yüzden benim çok o konularda şeyim yok yani. İlgim yok. Doğru. Dating Beyond mesela Borders'da da doğru. Mesela işte İngiliz erkekleri biraz daha utangaç, biraz daha sessiz falan oluyorlar. Fransızlarda biraz fazla kendilerini, ya Avrupalılar biraz fazla her türlü insan bu arada. Sadece kadın erkek değil.
Fransızlarda, İngilizlerde, Avrupalıların genelinde bir dünyaya kapalılık da var. Çok yani genelliyorum tabii ki öyle olmayan da çok fazla insan var. Benim yakın arkadaşlarımdan İskoçyalı'da vardı, işte başka ülkelerden Avrupa'dan İtalya, İspanya bunlar da vardı. Çok sıcakkanlı insanlar da var ama dünyayı sadece Avrupa'dan ibaret zanneden insanlar da var. Çok genellemeyi de yani çok genelledim farkındayım ki nefret ederim genellemekten. Çünkü biz genelleyince onlar da bizi genelliyorlar ve ben de mesela kafalarında bir personaya oturuyorum o zaman ve sevmiyorum o personayı. O persona değilim mesela. İngilizler nasıl? Dediğim gibi Mary the Ball. Ya çok sessiz sakinler geneli. Karakter anlamında kadın erkek fark etmeksizin. Genelinde bir sessiz sakinlik var. Uzlaşmacı insanlar bence. Ben İngilizleri seviyorum. Yani bendeki samimiyet algısı onunla ya benzer samimiyet algılarımız var bizim. Ben sessiz değilim ama samimiyet algılarımız çok benzer. Ben mesela çok ense tokat olmayı sevmem. Her konuda dalga geçilmesi, işte konuşup sohbet ederiz falan okey ama biraz Orta Doğu'da bir tık fazla sınır aşımı çok fazla var. Bazı insanlarda. Herkes de, hepimizde değil tabii ki de. Ama o samimiyet algımız İngilizlerle benim benziyor biraz. Fazla sessizlikten ben de korkarım. Ben zaten sessiz bir insan değilim. Olsam zaten burada böyle konuşuyor olmam. Çok konuşmayı sevdiğim için ben genelde ama etrafta mesela benim gibi insanlarla yapamam. Yani var benim gibi insanlarla tabii ki de yapıyorum. Yani çok konuşkan insanlarla ama çok konuşkan bir insanla partner olamam. Yani hayatımda benim kadar çok sohbeti güzel olsun ama benimki kadar çok çocuksu bir insanla evet maalesef Brianna öyle ya. Ben mesela şeyi de sevmem. Abi abla demeyi sevmem mesela. Ve Türkiye'de maalesef ki abi abla demediğinde sanki saygı duymuyormuşsun gibi bir algı var. Ama benim saygım o titrlerle değil mesela. En çok zorlandığım şeylerden biri budur sanırım benim. Hiç kullanmayı sevmem abi ablayı. Çünkü yani mesela niye? Ve genelde siz diye hitap ederim ve genelde Türkiye'de mesela sen diye hitap eden insanlar tanımadığım bir insan. Sen diye bana hitap edince dışarıda gördüğüm sürekli siz diye hitap edip şey yapmaya çalışırım. Çünkü o bilmiyorum o bana samimi gelmiyor. Çünkü zaten tanımıyorum ya. Samimiyet biraz da bana mantıklı gelen, içimden geleni yapmak ve o an tanımadığım bir insansa siz demek geliyor ama genelde sen diyen falan çok olduğunda özellikle yaşı benden büyükse ve böyle hayatı yalayıp yuttuğunu düşünüyorsa bu tip insanlar beni yoruyor. Şey olarak abladan bahsetmiyorum. Queer dilde, lügatta abla naber var ya o çok tatlı. Onu çok seviyorum. O ayrı. Şey gerçek anlamda abi abla denmesinden bahsediyorum rahatsız olduğum. Hiç bilmiyorum Brianna. Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Olabilir. Kültürlerimiz çok benziyor bence Asya kültürüyle bazı noktalarda. Ben çok bilmiyorum ya. Benlik değil açıkçası. Ah, 3 saat olmuş arkadaşlar. Beynim durdu. Böyle bakmak istiyorum sadece. Asya kültürü. Evet Brianna sen söylüyordun K-pop falan drama, K-dramalar falan bahsediyordun ilk canlı yayınlarda hatırlıyorum. Benden daha yakınsın. Asya burada da çok mesela Asyalı var aşırı fazla ve yaşadıkları ırkçılığı en çok mesela şeyden bahsediyorlar rahatsız oldukları ırkçılıktan. Sen
Korelisin, sen Japon musun, Çinli misin? Yani böyle tahmin ediyor olmaları insanı rahatsız ettiğini söylediler. Çünkü bilemeyeceksin bir noktada. Yani bana sorman yeterli. Bana sen Çinli değil misin dediğinde ben bunu garipsiyorum diyor mesela. Bu arada bence de haklı. Mesela ben 5 yıl Fransa'da yaşadığım için ırkçılığın gerçekten dibini gördüm. Konuşurken, sohbet ederken o insanın dış görünüşüyle ülkesini tahmin etme mevzusu çok yanlış yerlere gidebiliyor. Mesela bana da genelde şey gelir. Sen Türk'e benzemiyorsun çok gelir. O bile bana garip geliyor mesela. Bana hep şey geldi. Sen İspanyol musun? İtalyan. Bana bir tane derste İspanyolca dersindeydik. Ve bana da şeydi sen İspanyolsun değil mi dedi bana mesela. Ben İspanyolca dersinde İspanyolca görüyorduk. Dilimiz Türkler olarak İspanyolca çok kolay dönüyor. Ve bakıp bana şey demişlerdi. Belki İspanyolcam iyi değildi. Ya iyi değildi dedim başlangıç seviyesiydi. Sen İspanyolsun değil mi deyip durmuşlardı. Hayır demiştim ama İspanyollara çok benziyorsun. Herkes bunu söylemişti çok fazla. Bilmiyorum. Gerçekten benziyor muyum İspanyollara bilmiyorum. Ama genelde hep en çok duyduğum şey Fransa'da İspanyollara çok benzediğim. İspanyol kadınlarına çok benzediğim. Çünkü Fransız kadınları ince ve uzun oluyor. İp gibi böyle. Büyük o da vardı. Bir de yüzümü falan çok bilmiyorum. Yüzüm falan ten rengim falan benziyor diyorlar da bilmiyorum. O zaman öyle diyorlardı. Ne komik olurdu. Sonra da söylesinler ne hangisini konuşayım. Konuş. Hangisi? Rusça konuş bakayım. Rus asla çıkmaz benden. Ben de hep işte Akdeniz ülkeleri. Bak esnedim. Arkadaşlar canlı yayında esnedim. Artık hadsizliğin, saygısızlığın başka bir evresi. Arkadaşlar bize İspanyolca business öğrettiler biliyor musunuz? Ben bir dönem İspanyolca business öğrendim. Inditex'teki bütün borsaları falan İspanyolca dersimizde onları işliyorduk. Ya gerçekten şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Bazen kendimle gurur duyuyorum. Yalan yok. Kalk bir İspanyol havası alayım. Roman havası çok severim biliyor musunuz? İspanyol havası deyince aklıma geldi. Ben roman havasına bayılırım arkadaşlar. Kabus gibi geliyor. İyi atlatmışım. Rüyadacığım. Ben biraz öyle anlatıyor da olabilirim. Tabii herkesin deneyimleri başka. Güzel tarafları da var bu arada. Kendini çok güvende hissetmek gibi çok base bir alan. Çok güzel. Bir kadın olarak. Keşke her yer öyle olsa o ayrı. Ve kişisel deneyimlerim evet kötü şeyler var. Kötü şeyleri anlatmak bir de daha cafcaflı. Güzel şeyleri anlatmak bana biraz şey gibi geliyor. Ne yapalım yani? Anladın mı? Kötü şeyleri, deneyimleri anlatmak daha cafcaf, daha dedikodusu bol. İlk yayınlarda anlatmıştım ya beni ağlatan kızı. Gidin bakın izleyenler gitsin baksın. Videoya yönlendirme. Hangi canlı yayın olduğunu da bilmiyorum. Keşke ben en büyük keşkem üniversitede şu kanalı açmak. YouTube'u keşke o zaman açsaydım. Olay var. Merhaba, iyi yayınlar. 5 dakikadır izliyorum. Genç bakışların fikirler açıkça konuşması güzel. Ay, teşekkür ederim Olay Varcım. Benim canlı yayınlarım genel anlamda böyle. Ben çok açıkça konuşuyorum. Biraz fazla açıkça olabilir. Teşekkür ederim. Yani bilerek yaptığım bir şey yok ama olsun. Ay o ağlatan gecenin Meridival. Keşke ya üniversitede açsaydım şu kanala. En büyük keşkelerimden biri.
Ama o zaman psikolojim çok bozuktu arkadaşlar. Ben bir video, o zamanlar vardı öyle bir gene YouTube açmak gibi bir video yayınlamıştım ve video da şöyleydim. Psikolojik sorunları olan, o kadar video komik ki arkadaşlar, ama böyle 30 dakika boyunca hayattan nefret ettiğimi konuşuyordum. Ve böyle çok, onu dedim ben sileyim ve sildim. Pek istediğim bir şey değildi. Persona değildi açıkçası. Hayatta çok şey yaptığım bir dönemdi. Kendi kişisel hayatım da zorlu bir dönemdeydi. O yüzden de sadece Fransa ile ilgili değil tabii ki. Kayıp yaşamıştım ve çok büyük bir kayıptan sonra Fransa'ya gitmiştim. O yüzden o her şey çok üst üste gelmişti. Kafam iyi değildi. O dönem açsaydım herhalde çok izlenebilirdim bu arada. Çünkü kafam 1 milyondu. Yani bu arada hiçbir şey almadan, sadece yani psikolojik olarak zorlandığım bir dönem olduğu için öyle söylüyorum. Belki çok daha fazla izlenebilirdi. Saçmalayabileceğim için daha fazla. Ama iyi ki olmamış. Zamanı buymuş. Geçmiş. Brian Hanım teşekkür ederim. Hepimiz de geçmiş olsun. Hepimiz yaşıyoruz. Bazı dönemlerden geçiyoruz. Yapacak bir şey yok. O dönemlerden geçerken çok zor ve tekmişiz gibi geliyor ama aslında hepimiz yaşıyoruz. 3 yıllık terapinin sonucunda ben buraya geldim. Terapi ne kadar güzel bir şey ya. Keşke herkes terapiye gitse. Öyle bir imkanı olsa bu arada. İyi terapistler, böyle gerçekten kendine uygun terapisti bulana kadar herkes ücretsiz bir biçimde terapi alabilse çok acayip bir dünyaya dönüşebiliriz yani. Arkadaşlar ben olay var, teşekkür ederim. Ne videosu? İyi akşamlar Mehmet, hoş geldin. Mehmet, sen YouTube'daki Mehmet değil misin? Karıştırdım mı? Benim yayıncılık yalnız. 2 Mehmet olamayacağını düşünüp. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Olay var. Hangi video onu bilmiyorum. Hangi video, o konusu ne? Hangi videoyu önerecektin? Tedirgin yaklaşıyorum çünkü konuyu anlamadım. Yani hangi konu? YouTube'dan yayın yapıyorum. Evet Mehmet. İlk defa geldiysen YouTube'a gidip baştan alıp izleyebilirsiniz, Twitch'ten gelenler. Ben genelde YouTube'da yayın yapıp Twitch'te tamamen reklam amaçlı, yani Twitch'te hani reklam derken Twitch'te görüp YouTube'a gelmeniz için yapıyorum bunu. Benim çakallıklar. Benim kafamın bastığı tek çakallık. YouTube'a gidip videoları canlı yayını baştan izleyebilirsiniz. Twitch'te nasıl gidiyor bilmiyorum. Twitch'e bakmıyorum bile. Biraz tamamen platform olarak kullanıyorum sadece. Hiç Adele gördün mü? Meri ne diyorsun ya? Ne diyorsun Meri? Saat olmuş bilmem kaç, 11'e geliyor. Gerçekten anlamıyorum şu an. Beyin şeyim gitti. Yeni albüm. Ha, ay Allah'ım. Adele anladım ya. Allah'ım ya. Hiç bilmiyordum bunları. Aha. Meri, sen nereden öğreniyorsun bunları karşım ya? Çok iyisin. Adele diye okudum çünkü. Meri, çünkü 3,5 saattir libidondan bahsediyorsun. Adele atınca Adele biceps mi bir şey mi diyor? Yunus Art, bak ben buradaydım. Bunu düşünüyordum, anladın mı? Yunus Art burada mıydın? Kardeşim bir önceki yayında vardım. Burada az konuştum bak.
Fark ettin mi? Bir saattir libidosu konuştuğu için Mary'nin Adele deyince aklıma bambaşka şeyler geldi. Ay Allah'ım bütün şeyimizi bozdun Mary. Allah kahretmeye ya. Of. Terbiye merbiye. Şimdi geldim. Ya Yunus Sert olur mu şimdi? Nasıl gelirsin kardeşim? 3 saat oldu ya. Seni bekliyoruz. Neredesin? Buradan hesap soruyor falan. Hadsizliğime. Koş. Bayern'in yeni topçusunun adı Adele Saat. Herkes kendince bir şey öğreniyor şu anda. Of, valla duvar resmi yapıyordum. Ay sanat daha mantıklı bir şey yapıyormuşsun beni izlemekten diye. Daha yaratıcı bir şey, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Olay var. Bu tip şeylerde Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu tip işle ilgili herhangi bir durumda. İşle ilgili durumlarda Instagram DM'den bana yazabilirsin. Veridibol, ben müzik konusunda çok şeyim biliyor musun? Hiç bu konularda bilgilerim var tabii ki konuşup sohbet edebilirim ama bu konuda bir geçmişim yok. Bu konuda aşırı sen çok biliyorum seni yayınlardan sürekli ben de seni takip ediyorum tabii. Sen müzik konusunda benden daha ilgilisin. Ben o kadar değilim maalesef. Ama istiyorsanız reaksiyon videosu bu tip şeylerde şarkılara reaksiyon videosu çekebilirim. Reaksiyon çekerim yani. İnceleme çekmektense. Çünkü ben biraz daha yaratıcı, aslında yaratıcı sektörlerde pazarlama bölümüne gene inceleyebilirim. Albümlerin, sanatçıların nasıl pazarladığını vesaire. Olabilir, reaksiyon da olabilir belki ileride. Konuya göre değişir tabii. Yani hangi albüm, hangi şarkıcı, bin tane şey var. Yorulduk be. Gerçekten beynim duracak. Pazarlama konusunda Taylor Swift için playlist bile yapılır. İnanılmaz bir pazarlama harikasıyla yönetiliyor. Ya Yunus Sert kardeşim, Allah kolaylık versin. Ay minicik kızının da burada öpüyoruz. Pavyona düştüm, tribime bak. Kolay gelsin, zor iş. Vallahi kolay gelsin. Yaratıcılık için, ilham için Derin Universe videolarımı baştan alıp izleyip belki böyle bir ilham mı gelmek falan. Ne alaka? Ya evet, müzik reaksiyonları çok çekiyor ama müzik reaksiyonları çok anlık çeken bir şey ya. Bağ kurdurtmuyorlar kanallarla. Bağ yok müzik reaksiyonu videolarında gibi geliyor bana ama bilmiyorum, olabilir. Bunu aklımda tutayım. Meridi Bolcum. Selam, kimsin sen? Harika. 3,5 saatin sonunda gelebilecek en iyi yorum. Kimsin sen? Derinim ben. Hayalet. GIF. YouTube'da yayın yapıyorum genelde. YouTuber'ım. YouTuber'ım neyle gülesim geliyor. Çünkü bu işten doğru düzgün bir para. Dilara o. Süreyya'nın şeyiyim. Dizi film kanalıyım. Hayalet yorum kanalıyım. Derince Universe YouTube'da.
Orada videolar yüklüyorum. Bu konuda yorum yapıyorum diziler, filmler hakkında vesaire. Ne güzel. Teşekkür ederim. YouTube'a gelip YouTube'dan da takip edebilirsen sevinirim. İlham geri dönsün, yaş 36 oldu. 20 senedir duvar resmi yapıyorum. Yoruldum artık. Sanatı sepeti saldım. Parası güzel olmasa yapmam. Ben realist bir insanım. Yunus Art. Haklısın kardeşim, ne diyeyim? Ne diyeyim yani, sanat para doyurmuyor deyip şey mi yapsak acaba? Derin devlet mezarları olayı bu. Ne? Yok. He? Hayır. Box Machine ne zaman final olacak acaba? Kazım Arslan'ın konuya giriş. Bilmiyorum kardeşim, bakayım mı? Ne? Hayalet. Hay maşallah. Brianna'cığım, İstanbul Gelin'den Meridibol şey yapıyor. Kredit. Vox Machine 5. sezonla final olacakmış Kazım Arslan. 5. sezon final olacakmış. Ya ben niye Dilara'yım ya? Dilara karakter anlamında çok kötü Meri. Aslında çok kötü değil. En güzel karakter gelişimini Dilara yaşıyor bence. O ayrı da. Size iyi çalışmalar, iyi eğlenceler. Hayaletciğim, bir kişi bir kişidir. YouTube'da gelip abone olmayı unutma. Teşekkürler. İyi eğlenceler, çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Ya of, saf olan olduk. Saf değil, main karaktersin. Ve saf değil. Süreyya sadece iyi bir insan. Bayağı iyi bir insan yani. Dilara cadı ya. Ben de cadı oldum Brianna. Üzüleyim mi şimdi? Olay varcım, tamamdır. Instagram'dan bakacağım. Bu arada ne yaz, yani böyle açıklayıcı yazarsan olay varcım, sevinirim. Olay ne isteniyor benden, ne yani olay? Çünkü çok uzun olduğu için, burada farklı bir konu olduğu için odaklanamadım. Daha açıklayıcı yazarsan sevinirim Instagram'dan. Fenası benim Esma. Kız Esma bir de şey oluyordu. Alzheimer. Allah korusun. Ay Esma en azından bir queen. Dilara hasetti ya. Haset oldum ben. Kazım Arslan'cığım ne? Netflix Atla sezon 2 izledim. Final sahnesine gözlerim kör oldu. Final sahnesi... Ağlayacağım artık gerçekten. Videoyu izledin mi Kazım Arslan, benim inceleme videomu? Ona göre konuşacağım. İzlemişsen ona göre konuşacağım. Cevap bekliyorum şu an. Ben gerçekten Avatar'ın live action dizisinden ümidi kestim. Ben onu farklı bir şeymiş gibi izliyorum. Ben onu Avatar evreninden esinlenmiş bir dizi. Ama yani Avatar'ın adaptasyonu değil. Hatta yorum da attım. Ha, ay Kazım Arslan bak, derince, tam bir derince kişisi. Kalpler buradan sana Kazım Arslan'ım. Teşekkür ediyorum. Orada da fark ettiysen ben artık başka bakıyorum bu diziye. Yani ikinci sezon daha çok beğendim birinci sezondan. Onun sebebi gerçekten de ikinci sezon
hiçbir beklenti olmadan izledim. Artık ben onu bir şey olarak görmüyorum. Avatar Son Hava Bükücü dizisi değil. Ondan esinlenmiş farklı bir evren. Ya renkler yok Gülfem. Burada arkadaşlar gerçekten onu açmak istiyorum. Vardı ya Muhteşem Yüzyıl'da izlediniz mi bilmiyorum. Süleyman Hürrem öldüğünde Gülfem'e şey diyor. Eskiden renkler vardı Gülfem. Artık yok. Tam olarak o. Gerçekten Avatar dizisi hakkında tek benim tepkim bu artık. Ses geldi zannettim. Ay Allah kahretmeyin. Hık diye gidecektim. Ben de aynı fikirdeyim Yunus Art. Ben bunu videomda da söylemiştim. Filmi eleştirdim. Yeni animasyon filmi çıkmıştı ya Avatar'ın yetişkinlik. Abi Avatar evreni bence insanlara indirgenmemesi gereken bir evren. Çok net. Çok net. Evet aynen böyle yani kazmazsa aynen. Renkler yok. Gülfem. Renkler gitti. Gerçekten. Çok maalesef böyle bir şeye dönüştü. Yunus Harry Potter'ın ne animesi var be? Oğlum bak benim şey yapmayın. Mary. Mary beni burada gene atarlandırtma. Ama bu arada Yunus Art Harry Potter'ın ona takıldım animesi yok ama çok haklısın kardeşim. Bence animesi olan dizilerin, filmlerin özellikle hikayesi Avatar gibi renkliyse hedef kitleni sen yetişkinler yapmaya kalkarsan ve karartırsan böyle saçma sapan ne olduğu belli olmayan bir dizi çıkar ortaya. Yani Wings'i de yapmışlardı. Çünkü Wings'te de gidip yetişkinlere hedef alarak bir live action yaptı. Hedefledikleri kitle yanlış arkadaşlar. Bak gerçekten ben bunun bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Dizileri projelendirirken önce hedef kitleni belirlersin ya. Önce hedef kitleyi yanlış belirliyorlar çünkü. Neden dizi? Ben bunu anlarım Yunus Art biliyor musun aslında? Çünkü kitaplarda olan çoğu şey filmlerde yok. Yani filmlerde gerçekten olmayan, kitaplarda olan ve evren potansiyeli yüksek bir dizi. O yüzden para olarak, maddi olarak çok getirisi yüksek bir yer. O yüzden bunu anlayabiliyorum. Ama bu bir de karanlık olabilecek bir evren. Zaten evren olarak karanlık Harry Potter cadı evreni, Harry Potter'ın kendi hikayesi de karanlık bir hikayeye dönüşüyor ilerleyen kitaplarda. O yüzden bu mesela yetişkinleri de hedef alabilir. Ama Avatar gibi gerçekten rengarenk bir anime sen kapkaranlık bir yetişkin dizisi yapacağım diye, aksiyon dizisi yapacağım diye yetişkin gençlik artık neyse saçma sapan bir şeye dönüşüyorsun. İşin garibi Avatar animesini de yapamamışlar. Ben de aynen onu da eleştirdim Kazım Arslan. Aynen ben de filmde onu eleştirdim. Ruhunun kaybettiğini hissettim. Çünkü bence filmi olmam. Ben keşke animasyon dizinin devamını izlesek ama o eski zamanlardaki kontrol mekanizması şu anda inanılmaz yüksek derecede. Yani eskiden bu animasyon dizisi ilk çıktığında Nickelodeon'da yapımcı şirket de bu kadar kontrol etmiyordu diziyi, yazımını, evrenini ve
daha alt metini yüksek bölümler izleyebiliyorduk. Ama işte Kora'da gördüğümüz çok fazla kontrol, çok fazla yaratıcı prosese kontrol geldiği için üst mecralar tarafından mecra dedim, doğru mu dedim bilmiyorum. Neyse, kafam gitti arkadaşlar, kusuruma bakmayın, ama üst kademeler tarafından çok fazla kontrol gelmeye başladığında yaratıcılık ve altyapısı kaybolmaya başladı Kore'ye doğru. İşte bunun sebebi de biraz bu. Ya bu da benim kafamı karıştırdı. Aynen, ben yayının başına bahsetmiştim. Yüzüklerin Efendisi'ni çocukken izledim, bir şey anladım, sonra elim gitmedi. Çünkü çok fazla çıkarttılar sonra ve bir soğudum gibi bir şey oldu. Kore'yi bir bölüm bile. Kore'nin mesela bence hikayesi çok güzel bir hikaye. Yani Engin daha direkt kontrasını, Eng'den çok direkt tam tersi bir karakteri işliyor olmaları da güzel. O kontrast çok güzel ama o kadar kontrol altında yapılmış bir proje ki potansiyelinin çok altında kalmış bir proje. Ugly Stepsister izledin mi Derin? İzledim mi bakayım? Hatırlamıyorum. Ha, fragmanını izledim. Yok, filmi izlemedim. Fragmanını izlemiştim. Meryem'ciğim. Ya Paramount çok laf edeceğim burada Paramount'a. Gerçekten hiç güzel bir şirket değil arkadaşlar. Ay Mary, senin bu horror sevgini ne yapacağız aşko? Bu ne? Senin bu korku sevgin nedir ya? Beni de korkuya çekmeye çalışıyor her seferinde ya. Allah'ım ya. Musallat oldu bana ya. Suspiria'yı izledim. Allah kahretmeye izledim. Suspiria'yı izledim. Güzel filmdi. Evet, çünkü işte yapımlar o kadar çok işe el atmaya başladı ki. Aynen, yani abi, yaratıcı bir ekip var ya, o ekibe sen dışarıdan tamamen maddi ya da atıyorum kendi kafandaki o stratejik tamamen genellemelere bakarak bir plan, sürdürülebilir olmayan bir plana göre hareket eden yapımcılar ve yöneticiler bu gibi yaratıcı ekiplere, yani sürdürülebilir hiçbir stratejisi olmayan ekipler bu yaratıcı ekiplere müdahale ettiğinde böyle gerçekten çok sığ projeler ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz uzun bir cümle kurdum ama bence doğru bir cümle kurdum. Biraz düşününce bence doğrudur. Öf, sus Mere. Evet. Gece uyuyunca korku filmi seyrediyorum. Ama çok iyi. Ben yaşlı bir adamım. İyi geceler Olaycığım, bakacağım attığın mesaja. Merak etme. Ya onu da doğru düzgün görmedik ki Kazak Mars'tan. Onu da doğru düzgün göstermediler ki aslında. Benim şöyle bir anım var Meri. O kadar korku filmden nefret ediyordum ki lisede arkadaşlarım Orphan açmışlar. Orphan yok. Sicil, Deccal. Böyle bir şey açtılar, tamam mı? Dabbe, Nes, Deccal ne ya? Dabbe mi ne? Öyle bir şey açtılar. Kapıyı da kapattılar benim. Derin izleyeceksin diye. Ben nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Bu arada hepsi de yakın arkadaşım. Yani o arkadaşlar arasında dalga olur ya, ona kurban gittim.
Evet. Yapım ekibi değil mi? Ben net yapardım. Yapardın Meri. Yapardın biliyor musun? Bully ya. Tatlı bully bir de ben de arkadaşlarıma yapardım. Yalan yok. Ben de dalga geçmeyi severim arkadaşlarımla. Bana da yapıldı yani. Bunların hiç... Bu arada ben cinden falan... Ben mesela bunlar bana şey geliyor. Bana korkular daha fazla hoşuma gidiyor. Gerilim. Gerilim severim mesela. Ama korku filmi sevemiyorum. Bana sadece korku verecek ve bir şey hissetmiyorum sadece. Korku hissediyorum. Başka hiçbir şey hissetmiyorum. O beni çok mantıksız geliyor. Mesela gerilim severim. Sus Mary. Mary sus. Shut up girl. Gece gece. Çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi halim kalmadı. Daha fazla konuşamayacağım galiba arkadaşlarım. Sohbetinize doyum olmuyor ama ben sona geldim. Bird Box falan mesela Brianna aşkım sen bendensin. Gerilim o da yani işte. Anladın mı? Medium gerilim. Bizim için bu aşko. Bizim için bu hayat. Siz konuşun. Chatte, yorumlarda en sevdiğiniz korku filmlerini konuşun artık. Ben burada kapatırım arkadaşlarım. Meri ya bir sus Allah aşkına. Bir sus Allah aşkına. Allah adı verdim. Şey gibi oldu bu da. Allah aşkına. Eşarbını yani bağlama. Eşarbını ya. Abi benim niye kafam bu mimlerle dolu ya? Gerçekten bence benim kapatmam lazım. Hoşçakal derinim. Brianacığım. Aşkım teşekkürler bebişim. Sana da iyi geceler. Arkadaşlar kapatıyorum. Pepe de güzel bir yapım aslında. Yunus bununla kapatsak ya yayını. Harika. Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Her pazar beni yalnız bırakmadığınız için böyle kendimizce artarak çoğalıp güzel bir sohbet ortamı oluşturduğumuz için hepinize çok teşekkür ederim. Yayını beğenmeyi, yayının altına en sevdiğiniz yorumlara bekliyorum. En çok konuşmak istediğiniz konular bir sonraki yayında ne? Bunları da bu yayının altına yazarsanız bir sonraki yayında yani haftaya pazar gene bunları yorumlara bakıp konuşuruz. Hangi konuyu konuşmak istediğinizi. Bana önceden söyleyin ki yorumlarda yazın ki ben de bilebileyim. Önceden çalışabileyim. DM'den, Instagram'dan, TikTok'tan Derin Üniversite takip ederseniz sevinirim. Burada zaten hepsi yazılı. Kanalda hepsini bulabilirsiniz. Bohem konseptli. Herkese iyi geceler. Evet Yunus'cum. Seninki çok iyi oldu. Harika ortam. Hepinize iyi geceler. Hepinizi çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu saatlerce yanımda olduğunuz sohbette beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya pazar görüşürüz canlarım. Bay bay.